Bu hikaye 3 soruyla başlıyor. Birinci soru: bir adam tüm dünyayı nasıl korkudan titretti? İkinci soru: o adam fethettiği yerlerde neden taş üstünde taş, gövde üstünde baş bırakmadı? Üçüncü soru: ve o adam öldükten 800 yıl sonra onun DNA'sı nasıl 200 milyon insanda bulunuyor? Cevaplar bugün burada. Cengiz Han serimizin bu final bölümünde. Eğer ilk 2 bölümü izlemediyseniz onları kesinlikle izlemenizi tavsiye ederim. Ama bu bölüm tek başına da size çok şey anlatacak. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tabii sadece gerçekten keyif alıyorsanız. Ve yorumlarda nerelisiniz, saatin kaç olduğunu yazın. Dünyanın neresinden takip ettiğinizi öğrenmek her zaman heyecan verici. Şimdi tüm dikkatinizi toplayın. Çünkü bu gece Tanrı'nın kırbacının hikayesine gidiyoruz. Tarihin en karanlık ama en büyük hikayelerinden birine. Işıkları kısın, ses açın ve bu yolculuğa beraber çıkalım. 1211 yılının ilkbaharında Cengiz Han'ın zihni bozkırda değildi. Çadırının içinde otururken bile gözleri güneye, Büyük Sur'un yani Çin Seddi'nin ardındaki topraklara bakıyordu. Çin İmparatorluğu nesiller boyunca Moğolların önünde durmuş, atalarını geri çevirmiş, babalarını aşağılamış o devasa güç. Altınla kaplı tapınaklar, ipekle bezenmiş saraylar, milyonlarca insanın yaşadığı şehirler oradaydı. Ve şimdi Cengiz Han bu zenginlikleri düşünüyor. Sadece yağma için değil, intikam için. Çin elçileri aylar önce çadırına gelmişti. Genç imparator tahta çıkmış ve tüm kuzeydeki boylardan vergi istiyordu. Moğol hanından da diz çöküp bağlılık yemini etmesini bekliyordu. Sanki Cengiz sıradan bir boy reisi, önemsiz bir çobanmış gibi. Elçi bu sözleri okuduğunda Cengiz Han yere tükürmüş, hiçbir şey söylemeden çadırdan çıkmış, atına binmiş ve günlerce kimsenin bilmediği bir yere, belki Burhan Haldun'un zirvelerine çekilmişti. Geri döndüğünde yüzü değişmişti. Gözlerinde artık sadece öfke değil, kararlılık da vardı. Hazırlıklar hemen başladı. Kurultay toplandı, tüm klanların beyleri çağrıldı. Han'ın kararı dinlendi ve onaylandı. 90 bin atlı toplandı. Oklar bileylendi. Zırhlar giyildi. Cengiz Han hareket etmeden önce Onon Nehri'nin kıyısına gitti. Orada şapkasını çıkardı. Kemerini çözdü ve yere diz çöktü. Rivayetlere göre 3 gün 3 gece hiç konuşmadan orada kaldı. Gökyüzüne baktı ve gök tanrıdan medet diledi. Atalarının çektiği acıları anlattı. Cin'in yaptığı zulümleri saydı. İntikam istedi. Zafer diledi. 4. günün şafağında ayağa kalktığında sanki bir melek görmüş, bir ses duymuş gibiydi. Orduya döndü ve tek bir cümle söyledi. Gök Tengri bize zafer vaat etti. Yehuling geçidi dağların kalbinde yükseliyordu ve burası Çin İmparatorluğu'nun en stratejik noktalarından biriydi. Kayalar dikti, sarp uçurumlar her yanı sarıyordu. Yol dardı ve tehlikeliydi. Savunması kolaydı ve aşılması neredeyse imkansız görünüyordu. Çin ordusu tam burada konuşlanmıştı. Yüz binlerce kişilik devasa bir güçle bekliyorlardı. Ağır zırhlı süvariler, eğitimli piyadeler, disiplinli bir ordu. Komutan Wanyan Jiujin zafere olan inancını gizlemiyordu. Ona göre Moğollar bu dar geçitte tuzağa düşecek, ezilip yok olacaklardı. Ama komutan tek bir hata yaptı ve bu hata bütün bir imparatorluğun kaderini değiştirdi. Savaşmak yerine diplomasi yolunu tercih etti. Barış önerisi sunmak için bir haberci göndermeye karar verdi. Elçi geçidi aşacak, Moğol kampına varacak, barış şartlarını iletecek ve belki de savaştan kaçınılacaktı. Basit bir plandı. Makul bir strateji gibi görünüyordu. Habercinin adı Shimo Mingan'dı ve Türk kökenli bir subaydı. Çin ordusunda yıllarca hizmet etmişti. Savaşlara katılmıştı, yara almıştı ama hiçbir zaman tam olarak kabul görmemişti. Öteki olarak kalmış, yabancı muamelesi görmüş, ikinci sınıf bir asker olarak değerlendirilmişti. Bu yüzden atına bindiğinde kararını çoktan vermişti bile. Geçidi aştı, dağların arasından geçti. Moğol kampına vardığında Cengiz Han'ın çadırına götürüldü. Barış teklifi sunmadı, hiç bahsetmedi bile. Bunun yerine yere diz çöktü, başını eğdi ve çok kısa ama çok önemli bir cümle söyledi.
Jin ordusu geçidin diğer tarafında sizi bekliyor ve hazırlıksızlar, efendim. Cengiz Han ne gülümsedi ne şaşırdı. Sadece başını kaldırıp haberciye baktı. Sonra generallere döndü. Sübedey Bahadur öne çıktı. Genç ama yetenekli bir komutandı. Cengiz işaret etti ve emirler hızla verildi. 30.000 atlı seçildi. Gece geçidi aşacaklar. Şafakta saldıracaklardı. Ay doğduğunda Moğollar harekete geçti. Sessizce, gölgeler gibi süzüldüler. Tek kelime konuşulmadı. Atların ayak sesleri bile kumaşla sarılmış toynaklar sayesinde duyulmuyordu. Geçidi aştılar. Gecenin karanlığında Jin kampına yaklaştılar. Nöbetçiler hiçbir şey fark etmedi. Rüzgar ters yönden esiyordu ve sesler dağlara dağılıyordu. Şafak söktüğünde cehennem kapıları açılmış gibiydi. Binlerce ok aynı anda havaya kalktı. Güneşin ilk ışıklarında parlayarak Jin kampına yağdı. Çığlıklar yükseldi. Ateş her yönden başladı. Çadırlar tutuştu. Jin askerleri uyandığında çoktan geç kalmışlardı. Zırhlarını giymek için bile zaman bulamadılar. Silahlarına uzanmadan kesilip devrildiler. Atlarına binemeden yere serildiler. Geçidin dar boğazında binlerce asker birbirine çarptı. Kaçmaya çalışanlar uçurumlardan düştü. Direnmeye çalışanlar oklarla delik deşik edildi. Çok kan aktı. Toprak kırmızıya döndü. Çığlıklar dağlarda yankılandı. Güneş tepeye geldiğinde savaş bitmişti bile. Jin komutanı Vanyan canını zor kurtararak güneye Pekin'e doğru kaçtı. Arkasında 10 binlerce ölü bıraktı. Moğollar geçidi ele geçirmişti ve artık Çin Seddi'ne giden yol tamamen açılmıştı. İlk engel düşmüştü ama asıl zorlu kısım daha yeni başlıyordu. Çin Seddi, tarihin gördüğü en uzun ve en muazzam yapıydı. 1500 mil boyunca uzanıyordu. Dağları aşıyor, vadileri kesiyor, çölleri kat ediyor, Çin'i kuzeyden gelecek tüm istilacılardan koruyordu. Nesiller boyu bu surların dibinde kan döküldü. Türkler geldi, püskürtüldü. Hunlar saldırdı, geri döndü. Sayısız boy bu taşların önünde durdu ve yenildi. Çinliler nesiller boyunca bu surlara güveniyordu. İnşa ettikleri her kuleden bu gücü hissediyorlardı. Ama Cengiz Han önceki istilacılara benzemiyordu. O sadece yağma için gelmemişti. O fetih için gelmişti. Çin Seddi'ne vardığında hemen saldırmadı, acele etmedi, sabırsızlık göstermedi. Günlerce bekledi, surları inceledi, zayıf noktalarını aradı. Generalleri sabırsızlanıyordu. Bozkır savaşçıları beklemekten hoşlanmaz, hızlı hareket etmeyi tercih ederlerdi. Ama Cengiz konuşmadı, hiç açıklama yapmadı. Sadece duvara bakıyordu, taşları sayıyor gibi inceliyor, kulelerdeki nöbetçileri takip ediyor, devriye zamanlarını ölçüyordu. Sonunda planını açıkladığında bazı generaller şaşırdı. Bu sıradan bir taktik değildi. Sübedey 1000 atlıyla batıya gidecek, gece yarısı tırmanma merdivenleriyle surlara saldıracak ama bu gerçek saldırı olmayacaktı. Sadece Jin birliklerini oyalayacak, dikkatlerini dağıtacaktı. Asıl ordu, yani 80.000 atlı 30 mil doğuda, surun en zayıf noktasından sessizce tırmanacaktı. 2 kollu bir plan, basit ama etkili. Plan mükemmel işledi. Jin birlikleri batıda Sübedey'in saldırısını gördüğünde paniklediler. Tüm rezervlerini oraya kaydırdılar. Savaştılar ve sonunda Moğolları püskürttüklerini sandılar. Zafer kazandıklarını düşündüler. Rahatladılar ve bekçileri gevşettiler. Ama tam o sırada doğuda Cengiz Han'ın ordusu sessizce tırmanıyordu. Çinli muhafızlar uykudaydı, yorgundu. Hatta bazıları içki içmişti. Moğollar tek tek kulelere tırmandılar. Nöbetçileri boğazladılar ve kapıları içeriden açtılar. Şafak söktüğünde Cengiz Han Çin topraklarında duruyordu ve önünde sonsuz ovalar uzanıyordu. Tatung şehri yüksek ve kalın surlarla çevrilmişti ve 1212 yılının kışında Moğollar tarihlerinde ilk kez böylesine büyük ve müstahkem bir şehirle karşı karşıya gelmişlerdi. Surlar 15 basamak yüksekliğindeydi. Kapılar demir kaplıydı, hendekler genişti. Jin askerleri tecrübeli ve cesurdu.
Burası basit bir atla saldırıp alınabilecek bir yer değildi. Farklı bir yaklaşım, yeni bir savaş tekniği gerekliydi. Ama Cengiz Han o güne kadar hep açık arazide savaşmış, bozkırda büyümüştü. Surların nasıl aşılır bilmiyordu. Kuşatma başladı ve haftalar geçti ama ilerleme kaydedilemedi. Moğollar ok yağdırdılar, binlerce ok fırlattılar ama oklar surlara çarpıp yere düştü. Atla şehrin çevresini döndüler, bağırdılar, tehdit ettiler ama şehir kımıldamadı bile. Günler geçti, haftalar geçti, mevsim değişmeye başladı ve Moğollar sabırsızlaştı. Bazı komutanlar geri dönmeyi önerdi, bazıları başka şehirler aramayı teklif etti. Bir sabah Cengiz Han surların yakınına çıktı. Belki mesafeyi ölçmek, belki bir zayıflık bulmak, belki de Jin kumandanını görmeye çalışıyordu. Ama tam o anda surların üzerinden bir ok geldi. Vızıltısı havayı yardı ve Cengiz Han'ın omzunu sıyırdı. Acı çok keskindi. Cengiz atında sarsıldı. Hemen geri döndü ve yarasını sardırdı. O gece çadırında yatarken Cengiz Han ok yarasının acısını değil, başka bir şeyi düşünüyordu. Surları düşünüyordu, şehirleri, kuşatmaları. Bir gerçeği kabul etmesi gerekiyordu. Acı ama gerekli bir gerçekti bu. Bozkır'da büyümüş, atlarla savaşmayı öğrenmiş bir adam olarak şehir kuşatmasını bilmiyordu. Ve öğrenmesi lazımdı. Mutlaka öğrenmesi lazımdı. Çünkü Çin şehirlerle doluydu. Jin İmparatorluğunu yenmek için bu şehirleri almak zorunluydu. Chungtu şehrinin surları sanki bulutlara ulaşmak istercesine gökyüzüne doğru yükseliyordu. Jin İmparatorluğu'nun kalbi 300 bin insanın yaşadığı devasa bir metropol, saraylarıyla, tapınaklarıyla, pazarlarıyla, dev kütüphaneleriyle Çin'in tüm zenginliğini, tüm ihtişamını barındırıyordu. Bu şehir Moğollar arasında Çin'in kalbi olarak biliniyordu ve şimdi Cengiz Han bu kocaman şehrin surlarının dışında duruyordu. 1213 yılının sonbaharıydı ve serinlik çoktan gelmişti. Moğollar Kuzey Çin'in büyük bölümünü ele geçirmişti ama henüz hiçbir büyük şehir düşürmemişlerdi. Tatung direniyordu. Başka kaleler savaşıyordu. Fakat Chungtu en önemlisiydi. En stratejik olanıydı. Burası düşerse Jin İmparatorluğu'nun kalbi delinmiş olacak. Direniş anlamını yitirecekti. Kuşatma başladığında Cengiz artık farklı bir komutandı. Değişmişti, olgunlaşmıştı. Tatung'daki ok yarasından sonra bir şeyler anlamıştı. Esir aldığı Çinli mühendisleri çağırttı. Onları hemen öldürmedi. İşkence yapmadı. Bunun yerine açık ve net bir teklif sundu. Seçenekler basitti. Ya ölüm ya da hizmet, üçüncü bir yol yoktu. Çinli mühendisler hayatı seçti ve işe koyuldular. İlk mancınık bir ay içinde kuruldu. Tahta bir çerçeve üzerine ağır taşlarla dolu büyük bir kutu yerleştirilmişti. Uzun bir kol eklenmiş, mekanizma basit ama son derece etkili bir şekilde tasarlanmıştı. İlk taş fırlatıldığında havada korkunç bir uğultu çıkardı. Kulaklardaki basınç değişti. Sonra taş surlara çarptığında devasa bir şok dalgası yayıldı. Taşlar çatladı. Kuleler sallandı. İkinci makina daha büyük yapıldı. Daha ağır taşlar atabilecek şekilde tasarlandı. Üçüncüsü daha uzağa vurabilecek kadar güçlüydü. Moğollar her gün bir şey daha öğreniyordu. Her hata düzeltiliyor, her deneme kaydediliyordu. Çinli esirler sabırla öğretiyordu. Moğol askerleri titizlikle uyguluyor ve iyileştiriyordu. Bir akşam Cengiz bambaşka bir silah gördü. Çinli yaşlı bir mühendis getirmişti. Küçük bir bambunun ucuna özel bir fitil bağlanmıştı. İçine toz doldurulmuştu. Mühendis fitili yaktığında ilk önce tiz bir ses çıktı. Sonra bambu patladı, alev fırladı, duman yükseldi ve Moğollar büyülenmiş gibi dona kaldılar. Barut. İşte buydu. Yeni çağın silahı, geleceğin gücü. Cengiz o gece çok uzun süre ateşe baktı ve düşündü. Yeni bir çağ geliyordu. Artık eski taktikler yetmeyecekti. Surların bir anlamı kalmayacaktı. Taşlar da oklar da geçmişte kalacaktı. İnsanlar ateşle ateşi dövmeyi öğreniyordu ve o bu yeni silahı mutlaka alacak, ordusuna katacaktı. Kuşatma beklenenden çok daha uzun sürdü. Aylar geçti, mevsimler değişti, kış geldi. Chungtu halkı yavaş yavaş açlık çekmeye başladı.
Sokaklarda insanlar ölüyordu, hastalıklar yayılıyordu. İmparator Xuanzong endişeli ve çaresizdi. Sarayında otururken kendini güvende hissetmiyordu artık. Duvarların dışındaki mancınıkların sesini duyuyordu sürekli. Gece uyuyamıyordu. Generaller sonunda barış teklif ettiler. Belki Moğolları tatmin edebilirler. Belki imparatorluğu kurtarabilirlerdi. Cengiz teklifi dinledi ve kabul etti. Ama şartları vardı. Ağır şartları. Çok miktarda altın, en kaliteli ipekleri, binlerce cins at istedi. Ve imparatorun kızını istedi. Evlilik yoluyla bağ kurmak istiyordu. Jin sarayı bu şartları tartıştı. Ağır buldu ama başka çare yoktu. Barış yapıldı. Anlaşma imzalandı, hediyeler hazırlandı. Moğollar çekildi, kamplarını topladı, kuzeye hareket etti. Ama birkaç ay sonra beklenmedik bir haber geldi. İmparator Xuanzong gizlice şehri terk etmiş, güneye Kaifeng'e kaçmıştı. Orada yeni bir başkent kuracağını ilan etmiş, sarayı taşımış, hazineleri götürmüştü. Çungtu'yu ve halkını kaderine terk etmişti. Moğolların geri döneceğinden, tekrar saldıracağından, bu sefer barış yapmayacağından korkuyordu. Bu kaçış aynı zamanda bir ihanetti. Verilen sözün çiğnenmesiydi. Barış anlaşmasının ihlaliydi. Ayrıca Cengiz için bir hükümdarın halkını terk etmesi cezasız bırakılamazdı. Bir hükümdar halkını bırakıp kaçarsa, Tanrı onu korumaz, dedi Cengiz Han sakince. Bağırmadı, küfretmedi. Sadece ayağa kalktı, atına bindi. Generalleri çağırdı, orduyu tekrar topladı. Geri döndüler. Bu sefer daha kararlı, daha öfkeli, daha acımasız bir şekilde. İmparator kaçmıştı ama Çungtu oradaydı. Cezalandırılacak, örnek olacaktı. 1215 yılının baharında Moğollar Çungtu'ya tekrar vardıklarında her şey değişmişti. Artık sadece bozkır atlıları değillerdi. Yanlarında mancınıklar, kuşatma kuleleri, Çinli mühendisler, esir askerlerden oluşan yardımcı birlikler. Moğollar artık salt bir göçebe ordu değil, gelişmiş bir imparatorluk ordusuydu ve teknolojiyi de kullanmayı öğrenmişlerdi. Saldırı başladığında şehir yerinden sarsıldı. 15 mancınık aynı anda saldırıya başladı. 100 kiloluk taşlar surlara çarptı. Kuleler sallandı, çatladı. Gece gündüz demeden saldırı sürdü. Dinlenme olmadı, ara verilmedi. Jin askerleri her şeyi denedi. Cesaretlerini gösterdiler. Dirençlerini sergilediler. Taş attılar, ok yağdırdılar, kaynar yağ döktüler, ateş yaktılar. Metal bittiğinde gümüş erittiler. Gümüşten gülle yaptılar. Mancınıklara koydular, attılar. Gümüş de bitince altın kullandılar. Hazineleri erittiler. Sanki değerli madenler onları kurtaracakmış gibi. Hiçbir şey kurtarmadı, hiçbir şey yetmedi. Bir Haziran günü surlar sonunda çöktü ve dev bir gedik açıldı. Moğollar şehre dalgalar halinde girdi ve kabus başladı. Günlerce süren katliamda 10 binlerce insan öldü. Sokaklar ceset doldu, kan nehirler gibi aktı. Saraylar sistematik şekilde yağmalandı, tapınaklar yakıldı, ünlü kütüphaneler ateşe verildi. Binlerce yıllık bilgi kül oldu. Genç kızlar surların en yüksek kulelerinden kendilerini attı. Ölmeyi yaşamaktan daha iyi buldular. Yaşlılar dua ederken kesildi. Daha küçükler ağlarken öldürüldü. Şehir tam bir ay boyunca yandı. Dumanlar gökyüzünü karattı. Tanrı'nın kırbacı Çin halkını cezalandırıyordu kendi inancına göre. Harezm elçisi bir yıl sonra buraya geldiğinde Çungtu'nun yerinde sadece enkaz, kemik yığınları, kül tepeleri gördü. Koca bir şehir, 300 bin insanın yaşadığı bir metropol, tarihin sayfalarından silinmişti. Elçi dehşet içinde geri döndü. Sultana anlattı, titreyerek anlattı ve dedi ki, doğudan bir güç geliyor, daha önce görülmemiş bir güç. Hiçbir şey onu durduramıyor. Surlar ona engel olamıyor. 1216 yılında Cengiz Han Çin'den ayrıldı ve batıya döndü. İşi bitmişti burada. Jin İmparatorluğu henüz tamamen yenilmemişti. Kaifeng ayaktaydı. Güneyde direniş sürüyordu. İmparator yaşıyordu ama Cengiz artık umursamıyordu. Kuzey Çin'i almıştı. En zengin bölgeleri fethetmişti.
en önemli şehirleri ele geçirmişti ve bu şimdilik yeterliydi. Mukali'yi burada vali olarak bıraktı. Ona tam yetki verdi. Kalan işleri ona emanet etti. Ama Çin'den sadece toprak almamıştı. Sadece altın götürmüyordu. Çok daha değerli şeyler almıştı. Bilgi, teknik almıştı. Yeni savaş yöntemleri öğrenmişti. Çinli mühendisler artık ordusunun vazgeçilmez parçasıydı. Mancınıklar develerle taşınıyordu. Kuşatma kulelerinin parçaları sandıklara yerleştirilmişti. Barut formülleri dikkatlice kağıtlara yazılmıştı. Moğol ordusu Çin'e girdiği halinden çok farklıydı artık. Bozkır'dan gelen süvariler elbette duruyordu yerinde ama yanlarında mühendisler, makineler, esir askerlerden oluşan yardımcı birlikler de geliyordu. Artık sadece açık arazide değil, kalın surların önünde de, müstahkem şehirlerin dibinde de savaşabiliyorlardı. Ve bu bilgiyi yakında Orta Asya'da kullanacak, Harezm İmparatorluğu'nun zengin şehirlerinde deneyecekti. Cengiz Han Bozkır'a döndüğünde batıya baktı ve uzun uzun düşündü. Orada olan Harezm İmparatorluğu muazzam bir güçtü. Zengin şehirleriyle, büyük ordularıyla, altın dolu hazineleriyle, ipek yüklü kervanlarıyla Orta Asya'ya hükmediyordu. Ve o imparatorluk henüz Moğolları tanımıyordu. Henüz Cengiz Han'ın gücünü görmemişti. Henüz. Gökyüzü yavaşça griye döndü. Bulutlar toplandı. Rüzgar yön değiştirdi ve dünya yeni bir çağa giriyordu. Cengiz Han bu çağın fatihi olacaktı. Tarihin akışını değiştirecekti ve artık asla eskisi gibi olmayacaktı. 1218 yılının kışında 450 tüccardan oluşan devasa bir kervan Otrar şehrine yaklaşıyordu ve bu kervanın taşıdığı zenginlikler gözleri kamaştıracak türdendi. Sandıklarda altın külçeler, torbalarda parlayan gümüş paralar, özenle paketlenmiş Sibirya samur kürkleri, rulo rulo develere yüklenmiş Çin'in en ince ipekleri. Tüccarların büyük çoğunluğu Müslümandı. Aralarında Uygurlar, Sodlar, bazıları Moğol noyanlarının yakın dostları ve ticaret ortakları. Bu kervan sıradan bir ticaret kafilesinden çok daha fazlasıydı. Cengiz Han ile Harezm Sultanı Alaaddin Muhammed arasında yeni kurulan dostluğun sembolü, barışın göstergesi, iki büyük gücün işbirliğinin somut kanıtıydı. Otrar şehrinin valisi İnalcuk kervanı şehir kapılarında karşıladığında gördükleri onu derinden rahatsız etmişti. Kıpçak Türk asıllı tecrübeli bir komutandı. Yıllardır sınır bölgelerinde görev yapmıştı. Gayır Han ünvanını taşıyordu ve Sultan Alaaddin Muhammed'in yakın akrabasıydı. Güvenilir bir adamdı. Yıllarca düşman ordularına karşı savaşmıştı. İstilacıları görmüştü. Casusları tanımıştı. Sınır güvenliğini sağlamıştı. Ve şimdi bu dev kervanın içinde bir şeylerin ters olduğunu hissediyordu içgüdüsel olarak. Paranoya mıydı yoksa uzun yılların verdiği tecrübe mi? Ruhu uyarıyordu onu. Tehlike seziyordu. Tüccarları gözaltına aldırdı, mallarına el koydurdu. Sorguya çekti. Casusluk suçlaması yöneltti ağır bir dille. İspat istedi. Somut kanıt aradı. Ama net bir kanıt bulamadı. Gerçekten şüpheleniyor muydu yoksa sadece zenginliğe mi göz dikmişti? Moğolların yükselişinden mi korkuyordu? Sultana sadakatini mi kanıtlamak istiyordu? Her ne olduysa, ne sebep olursa olsun sonuç değişmedi ve felaket kaçınılmaz hale geldi. Bir kış gecesinde karanlık çökünce emir verdi ve 450 tüccar sokaklarda, meydanlarda, zindanlarda kılıçtan geçirildi. Sadece bir deve sürücüsü mucize eseri kaçmayı başardı. Gece karanlığında şehri terk etti, sınırı aştı. Aylarca hiç durmadan doğuya doğru yol aldı ve sonunda Cengiz Han'ın kampına varıp titreyerek gözyaşları içinde her şeyi anlattı. Cengiz Han haberi aldığında ilk tepkisi sessizlik oldu. Konuşmadı, tepki göstermedi. Yüzü taş gibiydi. Günlerce çadırından çıkmadı, yemek yemedi. Generaller endişelendi, oğulları merak etti, bekledi. Ama içeri girmeye, rahatsız etmeye cesaret edemedi kimse. Sonunda 4. gün Cengiz çıktığında yüzü sakin görünüyordu ama gözleri farklıydı. İçinde bir ateş yanıyordu. İntikam zamanı değildi henüz. Önce diplomasi denenmeliydi. Uluslararası kurallar vardı. Bir yanlış anlaşılma olabilirdi. Sultan olaydan habersiz olabilirdi. Her şey düzeltilebilirdi. 3 elçi seçti ve gönderdi. Birisi Müslümandı, bölgede tanınırdı, güvenilirdi.
Saygın bir tüccardı. Müslüman tüccar göndermek saygı göstergesiydi. İkisi Moğol'du. Tecrübeli diplomatlardı. Savaşlarda bulunmuşlardı. Ölümden korkmuyorlardı. Mesaj son derece açıktı. Net ve kesin. Pazarlığa yer yoktu. Vali İnalcuk derhal cezalandırılmalı. Cengiz Han'a teslim edilmeli. Öldürülen tüccarların ailelerine tazminat ödenmeliydi. Yağmalanan mallar karşılanmalıydı. Çok basit bir istekti. Son derece makul bir talepti. Savaşı önleyebilecek tek yoldu bu. Elçiler uzun bir yolculuktan sonra Gürgenç şehrine vardıklarında Sultan Alaaddin Muhammed Sarayı'nda otururken, hazinelerini sayarken, kendi gücünü düşünürken haberi aldı. Moğollardan bir talep gelmiş, özür bekleniyormuş, vali isteniyormuş, ölenler için tazminat talep ediliyormuş. Sultan haberi duyunca güldü, küçümsedi, ciddiye bile almadı. Moğollar kimdi ki kendisinden bir şey istiyorlardı? Bozkır'ın çobanları, önemsiz göçebeler. Harezm İmparatorluğu dünyanın en güçlü devletlerinden biriydi o sırada. Ordusu 400 binden fazla askere sahipti. Şehirleri müstahkem ve korunaklıydı. Hazineleri doluydu. İpek yoluna hakimdi. Hayatının en büyük hatasını yapmak üzere olduğunun farkında bile değildi. Müslüman elçiyi idam ettirdi soğukkanlılıkla. Kellesi meydanda kesildi, cesedi dışarı atıldı. İki Moğol elçinin sakallarını kazıttı teker teker. Yüzlerini dağladı, aşağılayarak, hakarete uğratarak geri gönderdi. Bu salt bir red değildi, diplomatik bir suikasttı. Affedilemez bir hakaretti. Açık bir savaş ilanıydı aslında. Sultan bunun farkında değildi ya da tamamen umursamıyordu. Kendine olan güveni ve kibiri sınırsızdı. Elçiler Cengiz Han'a döndüklerinde Han tek kelime etmedi, sormadı. Sadece baktı elçilere, uzun uzun baktı yaralanmış yüzlerine, kesik sakallarına, sonra ayağa kalktı ve kurultay topladı acilen. Tüm klanlar çağrıldı. Boylar bir araya geldi. Savaş resmen ilan edildi. Çin seferi derhal durduruldu. Tüm güçler batıya yönlendirildi. 90 bin atlı toplandı. Otrar'ın intikamı alınacaktı mutlaka. Harezm İmparatorluğu yerle bir edilecekti. İnalcuk bedelini canıyla ödeyecekti. 1219 yılının sonbaharında yapraklar sarardığında Moğol ordusu Seyhun Nehri'ne vardı ve karşı kıyıda Otrar şehri yükseliyordu. Surlar yüksek ve kalındı. 20 adım yüksekliğinde yapay bir tepe üzerine inşa edilmişti şehir. Korunması kolaydı, düşürülmesi zordu. İnalcuk hazırlıklıydı. Aylar önce hazırlanmaya başlamıştı. 10 bin asker topladı, erzak depoladı. Su kaynaklarını güvence altına aldı, silah yığdı. Sultan Muhammed de yardım göndermişti endişeyle. Karaça adlı deneyimli bir komutanı ilave birliklerle yollamıştı. Şehir kuşatmaya hazırdı. Direnmeye kararlıydı. Ölümüne savaşacaklardı. Cengiz Han Çağatay ve Ögeday'a şehri kuşatmayı emanet etti. İki oğluna net talimatlar verdi. Otrar mutlaka düşürülecekti ama acele edilmeyecekti. Sabırlı olunacaktı. Sistematik olarak ilerlemeleri gerekiyordu. Kendisi ise nehri aşıp karşı kıyıda stratejik bir noktada kamp kurdu. Orada bekleyecekti. Planı basit ama etkiliydi. Eğer Sultan ana ordusuyla gelirse tuzağa düşecek, nehri aşarken savunmasız kalacak, iki ateş arasında ezilecekti. Ama Sultan hiç gelmedi. Ne o gün ne sonraki günler. Ya korkmuştu ya da başka öncelikleri olmalıydı. Kuşatma başladığında İnalcuk beklenmedik bir cesaretle savaştı. Surlardan ok yağmuru yağdırdı, mancınıklarla büyük taşlar attı. Çıkış harekatları düzenledi, Moğolları şaşırttı. Moğollar dalgalar halinde saldırdı, püskürtüldüler, tekrar saldırdılar, yine geri çevrildi. Günler, haftalar, aylar geçti. Sonbahar kışa döndü, kar yağmaya başladı. Rüzgar şiddetlendi ama kuşatma durmadan sürdü. Tam 5 ay boyunca şehir direndi inatla. 5 ay boyunca İnalcuk adamlarına cesaret verdi, savaştı. Cengiz Han sabırsızlandığında strateji değiştirmeye karar verdi. Sultan gelmeyecekti anlaşılan. Beklemek boşunaydı. Zaman kaybıydı. Kızılkum'u aşmak için hazırlık yapmaya başladı. Oğullarını Otrar'da bıraktı. Son talimatı verdi. Şehir ne pahasına olursa olsun düşürülecekti. İnalcuk ne yaparsa yapsın yakalanacaktı. Kaçış yoktu.
Cengiz ayrıldıktan tam 2 hafta sonra ihanet gerçekleşti beklenmedik şekilde. Karaça, sultanın güvenerek gönderdiği o sadık komutan bir gece yan kapıyı sessizce açtı. Adamlarıyla kaçmaya çalıştı. Teslim olmayı seçti. Korkmuş, umudunu yitirmiş ya da sadece hayatta kalmak istiyor olmalıydı. Ama Moğollar hazırlıklıydı. Beklemekteydiler. Hemen yakalandı. Merhamet gösterilmedi. Öldürüldü ve adamları da öldürüldü. İhanetle gelen yarın bize de ihanet eder, dediler ve Moğollar açık kapıdan sel gibi içeri daldı. Gece karanlığında şehir ele geçirildi hızla. Sokaklar kan gölüne döndü. Binlerce asker beklenmedik baskında kesilip düştü. İnalcuk son bir umutla iç kaleye çekildi. 1000 sadık adamıyla birlikte kalın kapıları kapattı. Direnmeye devam etti inatla. 1 ay daha savaştı göğüs göğüse. Her gün biraz daha zayıfladı sayıca. Her gün biraz daha yalnızlaştı. Sonunda sadece 2 muhafızı kaldı yanında. Birlikte çatıya çıktılar. Moğollar merdivenlerle tırmanmaya başlayınca tuğla atmaya başladılar çaresizce. Muhafızlar yere serildi. İnalcuk sonunda yapayalnız kaldı. Yakalandı. Çağatay babasının emrini hatırlamıştı. Vali mutlaka canlı getirilecekti. İnalcuk Cengiz Han'ın huzuruna çıkarıldığında diz çökmedi. Özür dilemedi, pişmanlık göstermedi. Sadece baktı meydan okurcasına, başını dik tuttu. Cengiz konuştu sonunda. Sesi alçaktı ama her kelime cam gibi keskin çıkıyordu ağzından. Zenginliğe göz diktin. Şimdi zenginliğin olsun. Gümüş eritildi ateşte. Kazanda kaynatıldı. Sıvı hale gelene kadar ısıtıldı. Parlayarak aktı. İnalcuk'un gözlerine döküldü yavaş yavaş. Kulaklarına akıtıldı acımasızca. Çığlık bile atamadı. Hemen öldü. Cengiz izledi taş gibi. Sonra arkasını döndü ve soğukkanlılıkla yürüdü. Otrar düşmüştü. İlk şehir yıkılmıştı. İlk bedel ödenmişti. Ama bu sadece başlangıçtı. Önlerinde Buhara, Semerkant, Gürgenç yükseliyordu. Harezm İmparatorluğu'nun tüm şehirleri teker teker düşecek, tüm orduları yenilecek, tüm hazineleri yağmalanacaktı sonunda. Orta Asya'nın üzerine kalın bir gölge düştü. Cengiz Han batıya doğru ilerliyordu kararlılıkla ve artık onu durduracak güç yoktu. Otrar'ın düşmesinden sonraki günler Cengiz Han için karar zamanıydı. Oğulları Çağatay ve Ögeday şehri temizlemeye devam ederken Han çadırında haritaya bakıyor, bir sonraki hedefi düşünüyordu. Buhara çok uzaktaydı. Aralarında Kızılkum çölü uzanıyordu. 300 mil kum ve ölüm. Büyük ordular bu çölü hiç aşmamıştı. Aşamazdı da herkes böyle biliyordu. Ama Cengiz biliyordu ki sürpriz zamanın en değerli silahıydı. Beklenmedik yerden gelen darbe en sert olanıydı. Tolu'yu yanına aldı. En güvendiği oğluydu. Savaşta en cesur olanıydı. 30 bin atlıyı seçti dikkatle. En dayanıklı atları ayırdı. Zayıf olanları geri çevirdi. Keçi tulumları suyla dolduruldu. Erzak hazırlandı. Her atlıya 3 günlük yiyecek verildi. Rehberler buldu. Eski kervan yollarını bilen Türkmenler, çölü tanıyan yaşlı tüccarlar. Şubat ayının başında soğuk bir sabah yola çıktılar ve Kızılkum'un uçsuz bucaksız kumlarına daldılar. İlk 3 gün nispeten kolaydı. Kumlar henüz sert ve düz görünüyordu. Atlar hızlı yürüyordu. Rüzgar arkadan hafifçe esiyordu. Geceler soğuktu. Gündüzler ılıktı. Su henüz yeterliydi. Ama 4. günden itibaren her şey değişti. Çöl gerçek yüzünü gösterdi. Güneş ufuktan ufka kadar öfkeyle yakıyordu. Gölgeler tamamen yok olmuştu sanki. Toprak ateş gibi sıcaktı. Ayaklar yanıyordu. Su hızla tükendi. Tulumlar hafifledikçe endişe arttı. Bazı atlar dayanamadı ve birden yere yığıldı. Köpükler ağızlarından aktı. Bazı genç askerler bayıldı. Sıcaktan bunaldı. Ama kimse geri dönmeyi teklif etmedi. Kimse şikayet etmedi. Sessizce ilerlemeye devam ettiler. Atların kanlarını içerek karın doyurmaya başladılar. Bu Moğollar tarafından uygulanan bir gelenkti. 10. günde nihayet vahalar göründü ufukta. İlk önce serap sandılar ama yaklaştıkça gerçek olduğunu anladılar. Küçük su kaynakları buldular. Balçıklı ve bulanık ama yine de hayat kurtarıcıydı. Tulumları yeniden doldurdular. Atları suladılar.
Birkaç saat dinlendiler gölgede. 15. günde çölün tam ortasındaydılar artık. Her yana bakıldığında sadece kum görünüyordu. Geriye dönüş artık imkansızdı. Gittikleri mesafe geri dönmek için gereklenden çok daha fazlaydı. Tek yol ileri gitmekti. 21. günün akşamı güneş batarken çölün sonuna vardılar nihayet. Önlerinde birdenbire yeşil ovalar uzanmaya başladı. Sanki cennet kapıları açılmıştı. Zerafşan Nehri güneşin son ışıklarında altın gibi parlıyordu. Ve uzakta, silik ufuk çizgisinde Buhara'nın kubbeleri yavaşça yükseliyordu. Şehir hiçbir şeyden habersizdi. Kimse çölden ordunun geleceğini hayal bile edemezdi. Muhafızlar hala güneyde Otrar istikametine bakıyorlardı. Sultan'dan haber bekliyorlardı. 7 Şubat günü Moğollar Buhara surlarının önünde belirdiler. Şehir dehşete düştü, panikle doldu. Bu nasıl olabilirdi? Çöl aşılamazdı ama işte oradaydılar. Surlar üzerindeki bekçiler alarm zillerini çaldılar, komutanlar aceleyle toplandılar, halk evlerine kapandı. Şehirde 20.000 asker vardı. Çoğu Türk askeriydi, cesur ve tecrübeliydi. Ama sultandan yardım gelmeyecekti. Sultan uzakta Semerkant yakınlarındaydı ve Moğolların nerede olduğunu bilmiyordu bile. Kuşatmanın ilk günü Moğollar sadece izledi. Surları incelediler, kuleleri saydılar, kapıları kontrol ettiler. Cengiz Han bir tepeye çıkmış, şehre bakıyordu uzun uzun. Yüz binlerce insanın yaşadığı bir şehirdi burası. 10 binlerce kitabın bulunduğu kütüphaneler, görkemli ve muazzam camiler, Poykalan Camii dünyanın en büyüklerindendi. Ark Kalesi 500 yıldır ayaktaydı. Taş duvarları kalın ve sağlamdı. Ama Cengiz artık şehir kuşatmasını biliyordu. Çin'de öğrenmişti. Otrar'da denemişti. Burada tam anlamıyla kullanacaktı. 2. gün saldırı başladı. Mancınıklar kuruldu, taşlar atıldı, oklar yağdı. Ama Türk askerleri hazırlıklıydı. Karşılık verdiler. Moğolları püskürttüler. Öğleden sonra garnizon komutanları bir toplantı yaptılar. Durumu tartıştılar. Sultan gelmeyecekti. Yardım yoktu. Kuşatma uzarsa açlık başlayacaktı. Bir karar aldılar. Cesur ama tehlikeli bir karar. 20.000 asker Huruç hareketi yapacaktı. Surlardan çıkıp Moğollara saldıracak, kuşatmayı kıracak, Ceyhun Nehri'ne ulaşacaklardı. 3. günün şafağında kapılar açıldı. 20.000 atlı dışarı fırladı, çığlıklar atarak, kılıçlarını sallayarak Moğol hatlarına daldı. İlk çarpışma şiddetliydi. Türk askerleri Moğol çemberini deldi, yol açtı. Ama Cengiz hazırlıklıydı, tuzak kurmuştu. Moğollar geri çekilir gibi yaptı. Türkler kovaladı, şehirden uzaklaştılar. Ceyhun'a yaklaştıklarında tuzak kapandı. Her yönden Moğol atlıları belirdi. Çember daraldı, kaçış yolu kalmadı. Nehir kıyısında katliam başladı. Kan suya karıştı. Çığlıklar göğe yükseldi. Gün batımına kadar savaş sürdü ve akşam olduğunda garnizondan geriye kimse kalmamıştı. Ertesi sabah Buhara surlarından bakanlar dehşet içinde manzarayı gördüler. Ovalar ceset doluydu. Kan toprağa sinmişti. Akbabalar gökyüzünde dönüyordu. Şehir artık savunmasızdı. Umut yoktu. Direnmek anlamsızdı. Kadı Bedreddin elçi olarak Cengiz Han'ın çadırına gittiğinde elleri titriyordu. Büyük Han tahtta oturuyordu. Yüzü ifadesiz, gözleri soğuktu. Kadı teslim teklifini sundu. Şartları sordu. Merhamet diledi. Cengiz konuştu. Sesi alçak ama netti. 10 Şubat sabahı şehrin 12 kapısını aç. Herkes silahsız olacak. Ark Kalesi'ndekilere haber ver. Onlar da teslim olsun. Eğer itaat ederseniz halka dokunmam. Eğer direnirseniz taş üstünde taş, baş üstünde baş bırakmam. Kadı geri döndü. Haberi iletti. Şehir uzun uzun tartıştı. Bazıları sonuna kadar direnmeyi istedi. Bazıları teslim olmayı tercih etti. Sonunda ölüm korkusu galip geldi. 10 Şubat sabahı güneş doğarken Buhara'nın 12 kapısı yavaşça açıldı. Halk sessizce dışarı çıktı. Eller yukarıda, silahsız, çaresiz. Moğollar içeri girdi, sokaklara yayıldı.
Cengiz Han Poikalan Camisi'ne girdiğinde avluda binlerce insan sessizce toplanmıştı. Korkuyla, endişeyle ama bir parça umutla da bakıyorlardı ona. Merhamet edecek miydi? Sözünde duracak mıydı? Hayatta kalacaklar mıydı? Han yavaş adımlarla merdivenlerden çıktı. Her basamakta durdu. Minbere yürüdü, sanki bir vaiz gibi. Döndü ve herkese baktı. Sonra konuşmaya başladı. Sesi caminin yüksek duvarlarında yankılandı. Her köşeye ulaştı. Ey ahali! Bilin ki büyük günahlar işlediniz. Aranızdaki büyükler bu günahları işlediler. Sultanınız zalimdi. Valileriniz haksızdı. Zenginleriniz açgözlüydü. Eğer siz masum olsaydınız, eğer siz temiz olsaydınız, Tanrı beni üzerinize salmaz, ceza olarak göndermezdi. Ben Tanrı'nın gazabıyım, günahlarınızın bedeliyim, hesap gününüzüm. Konuşma bittiğinde ağır bir sessizlik çöktü camiye. Kimse hareket etmedi, kimse konuşmadı. Herkes dona kalmıştı. Sonra Moğol komutanlarından emirler yağmaya başladı. Zenginler çağrıldı. Altınlarını getirip yığdılar ortaya. Gümüşlerini döktüler, mücevherlerini sundular. Her şeylerini verdiler hayatları karşılığında. Zanaatkarlar ayrıldı bir gruba. Demirciler, marangozlar, kuyumcular, Moğolistan'a gönderilmek üzere bir kenara toplandılar. Genç erkekler başka bir gruba seçildi. Sağlam olanlar, güçlü olanlar orduya katılacaklardı. Gelecek kuşatmalarda insan kalkanı olarak kullanılacaklardı. Kadınlar ve genç kızlar ise en acı kaderi yaşayacaktı. Askerler arasında dağıtıldılar, paylaştırıldılar. Aileleri gözlerinin önünde götürüldüler. Ama Ark Kalesi hala direniyordu. İçinde sadık bir grup asker kalmıştı. Teslim olmayı reddediyorlardı. Cengiz Han sabırlıydı, acele etmedi. Mancınıklar kurdurdu, taşlar attırdı. Çinli mühendisler yangın çıkarıcılar hazırladı. Barut karıştırdı. Günler, haftalar geçti. Surlar çatladı, kuleler sallandı. 12. gün dev bir gedik açıldı ve Moğollar içeri daldı. Son savunucular düştü. Kale suskunluğa gömüldü. Cengiz Han emrini verdiğinde şehir yağmalandı. Evler arandı, sandıklar açıldı, değerli her şey toplandı. Ama asıl felaket sonra geldi. Kasıtlı olarak yangın çıkarıldı. Evlerin çoğu ahşaptı, çabuk tutuştu. Kütüphaneler ateşe verildi. 10 binlerce kitap alev alev yandı. Alimlerin ömür boyu yazdığı eserler kül oldu. Bilgi yok oldu, medeniyet silindi. 3 gün, 3 gece şehir yandı. Dumanlar gökyüzünü örttü. Koku millerce uzağa yayıldı. Poikalan Camisi ayakta kaldı. Tuğladan yapılmıştı ama çevresindeki her şey kül yığınına dönmüştü. Sokaklarda cenazeler, ağlayan çocuklar, çaresiz kadınlar. Buhara, dünün cennet şehri, bugünün cehennemiydi. 1 yıl sonra oradan geçen bir seyyah şöyle yazmıştı günlüğüne. Buhara'ya vardığımda gözlerime inanamadım. Şehir yoktu artık, sadece harabeler kalmıştı. O görkemli camiler, muhteşem kütüphaneler, kalabalık çarşılar neredeydi? Hepsi gitmişti. Tarihin tozlu sayfalarına karışmıştı. Birkaç yaşlı insan gördüm. Enkaz arasında dolaşıyorlardı. Evlerini mi arıyorlardı? Sevdiklerinin izini mi sürüyorlardı? Bana yaklaştıklarında gözlerinde ruh göremedim. İçleri ölmüştü çoktan. Cengiz Han Buhara'dan ayrıldığında başka yöne yöneldi. Ardında bir enkaz, bir acı bıraktı. Silinmez bir yara bıraktı. Orta Asya'nın en büyük ilim merkezi tarihe karışmıştı ve dünya bir şey daha kaybetmişti. Ufukta yeni dumanlar yükseliyordu. Yeni şehirler bekliyordu. Yeni acılar hazırlanıyordu. Moğol fırtınası durmuyor, yavaşlamıyor, aksine hızlanarak ilerliyordu. Buhara'nın külleri henüz sönmemişti ki Cengiz Han çoktan yeni hedefine kilitlenmişti. Semerkant, Harezm İmparatorluğu'nun kalbi, Sultan Alaaddin'in başkenti, İpek yolunun en değerli incisi. Mart ayının başında ordu hareket etti. Zerafşan Nehri vadisini takip etti. Otrar'ın kuşatmasını tamamlayan Çağatay ve Ögeday da babalarına katıldılar. Güçler birleşti. Şehir etrafını çember içine aldılar. Semerkant Buhara'dan çok daha büyüktü. Surları çok daha kalındı. Garnizonları daha kalabalıktı.
On binlerce asker, belki daha fazla. Kimse kesin bilmiyordu. Ama bir şey kesin biliniyordu. Sultan Muhammed yine gelmeyecekti. Yine yardım göndermeyecekti. Şehir kendi başınaydı. Halk korkuyordu. Buhara'dan gelenler dehşet hikayelerini anlatmışlardı. Yangınları, katliamları, yok oluşu. Cengiz Han kuşatmaya başlamadan önce psikolojik savaşını sürdürdü. Casusları şehre sızdı. Sahte mektuplar dağıttı. Sultanla annesi Terken Hatun arasındaki kavgayı kullandı. Şüphe tohumu ekti, güvensizlik yarattı. Bazı generallerin Moğollarla anlaştığına dair söylentiler çıktı. Kimse kimseye güvenemez oldu. Bozkır halkları arasında bağ olduğunu söyledi. Türk kumandanların Moğollara katılması gerektiğini fısıldattı. Kuşatmanın ilk günü Moğollar stratejik pozisyon aldı. Şehri tam çevrelediler. Kaçış yollarını kapattılar. Her kapıya karşı ayrı bir kuvvet yerleştirdiler. Her kulenin karşısına mancınık dizdiler. Şehir halkı surlardan bakıyordu. Orduyu sayıyordu. Ne kadar çok asker, ne kadar çok at, ne kadar çok silah. Korku yavaş yavaş yayıldı. İkinci gün saldırı başladı ama şiddetli değildi. Sadece bir yoklamaydı. Zayıf noktaları arıyorlardı. Mancınıklar birkaç taş attı. Okçular birkaç ok fırlattı. Ama tam saldırı değildi. Semerkantlılar rahatladı. O kadar korkutucu değillerdi belki Moğollar. Efsaneler abartılıydı belki. Üçüncü gün garnizonun yarısı beklenmedik bir hareket yaptı. Komutanlar toplanmış, konuşmuşlardı uzun uzun. Kuşatmayı beklemek yerine meydan savaşına çıkmak daha iyi olabilirdi. Açık alanda Türk süvarileri üstündü. Atları daha hızlıydı, okları daha isabetliydi. Karar alındı. Kapılar açıldı. 5000 atlı dışarı fırladı. Çığlıklar atarak, kılıçlarını sallayarak Moğol hatlarına daldı. Onlar da aynı hatayı yapmak üzerelerdi. Cengiz tuzağı haftalardır hazırlamıştı. Moğollar ilk çarpışmada geri çekilir gibi yaptı. Panik içinde kaçıyorlarmış gibi göründüler. Türk askerleri heyecanla kovaladı. Zafer kazandıklarını sandılar. Şehirden iyice uzaklaştılar. 3 kilometre kadar gittiklerinde dağların arkasından, tepelerin ardından her yandan Moğol süvarileri belirdi. Tuzak kapandı, çember daraldı, kaçış kalmadı. Meydan savaşı öğleden sonraya kadar sürdü. Türk askerleri cesurca savaştı ama sayı farkı çok fazlaydı. Düştüler. Yüzlerce asker telef edildi. Binlercesi yaralandı. Geri kalanlar şehre doğru koşarak kaçmaya çalıştı ama yarısı surların önünde kapılara ulaşamadan kesildi. Şehir dehşetle izledi. Umutları yok oldu. Moralleri çöktü. Sultan Muhammed 2 kez şehri kurtarmaya çalıştı. 2 kez ordusunu topladı. 2 kez Semerkant'a doğru yürümek istedi. Ama Moğol istihbaratı her seferinde önceden haber aldı. Tuzak kuruldu ve sultanın iletişim hatları kesildi. Cengiz Han'ın istihbarat ağı mükemmeldi. Sultan bunun üzerine batıya doğru kaçmaya başladı. İmparatorluğunu terk etti. 4. gün şehrin ileri gelenleri toplandı. Kadılar, şeyhülislamlar, alimler uzun uzun tartıştılar. Direnmek mi, teslim olmak mı, ölüm mü, hayat mı? Sonunda bir heyet oluşturdular. Beyaz bayrak taşıyarak Cengiz Han'ın çadırına yürüdüler. Cengiz onları soğuk bir yüzle karşıladı. Teslim şartlarını dinledi, düşündü, konuştu. 5. gün şafakta tüm kapıları açın. Silahları bırakın, şehri boşaltın. Eğer itaat ederseniz hayatınız bağışlanacak. Heyet geri döndü, haberi iletti. 5. günün şafağında Semerkant'ın kapıları sessizce açıldı. Ama bir avuç asker teslim olmayı reddetti. Sultanın en sadık adamları, ölümüne savaşmaya karar verenler. İç kaleye çekildiler, kapıları kapattılar, diremeye devam ettiler. Moğollar onları canlı yakalamak istiyordu. Cengiz örnek göstermek istiyordu. Günler sürdü, direniş kırıldı, son savunucular yakalandı. Cengiz Han verdiği sözden döndü. Teslim olmuş olsa bile silah taşımış herkesi idam ettirdi. Binlerce asker meydanda toplandı, kesildi. Halk şehir dışındaki düz ovaya sürüldü. Orada toplanmaları emredildi. Zanaatkarlar ayrıldı. Moğolistan'a gönderilmek üzere işaretlendiler. Genç erkekler seçildi. Gelecek kuşatmalarda ön saflarda kullanılacaklardı. Kadınlar ve kızlar askerlere dağıtıldı. Kalanlar, yaşlılar, çocuklar, gücü kalmamış olanlar orada, o ovada, gökyüzü altında katledildi.
Semerkant bir zamanlar İslam'ın kubbesi denilen şehir, İbn Battuta'nın 100 yıl sonra harabeler arasında dolaşacağı şehir, tarihin tozlu sayfalarına karıştı. Gürgenç farklıydı. Harezm İmparatorluğu'nun en önemli, en zengin şehriydi. 1221 yılının ilkbaharında Moğollar buraya vardıklarında karşılarında sıradan bir şehir değil bir kale şehri buldular. Surlar kalındı, hendekler derindir, askerler kararlıydı. Ve bir şey daha, umut. Sultan geri dönecek miydi? Yardım gelecek miydi? Mucize olacak mıydı? Cengiz Han Çağatay, Ögeday ve Cuci'ye şehri emanet etti. 3 oğluna birlikte çalışmalarını emretti. Kendisi güneye, Horasan'a yöneldi. Tolu'yla birlikte başka şehirleri fethetmeye gitti. Orada Belh, Merv, Nişabur bekliyordu. Oğulları kuşatmaya başladıklarında ilk haftada ilerleme kaydedilemedi. Gürgenç o güne kadar gördükleri en dayanıklı şehirdi. Surları en kalındı, hendekleri en deriniydi, askerleri en disiplinlisiydi. Her saldırı püskürtülüyordu sistematik bir savunmayla. Her taktik karşılık buluyordu tecrübeli komutanlar tarafından. İlk ay geçti, ikinci ay geldi. Moğollar sabırla saldırmaya devam etti. Mancınıklar durmadan taş attı. Ama surlar dayanıklıydı. Çatlamıyordu kolay kolay. Tüneller kazmaya çalıştılar. Şehirdekiler karşı tüneller açtı. Yer altında çarpışmalar oldu. Hendekleri aşmak için yüzme denenildi. Okçular hedef aldı. Suya düşenler boğuldu. 3. ay başladığında Moğollar stratejisini değiştirdi. Artık hızlı zafer değil, sistematik yıpratma hedefleniyordu. Şehri tamamen izole ettiler. Giren çıkan olmadı. Açlık başladı yavaşça. Erzak azaldı, halk zayıfladı. 4. ayda moral problemi çıktı. Bazı askerler kaçmaya çalıştı, yakalandı, örnek olsun diye idam edildi. Bazı mahalleler teslim bayrağı açtı. Komutanlar bastırdı, zorla savaştırdı. Ama herkes biliyordu ki son yaklaşıyordu. Mucize olmayacaktı. Sultan gelmeyecekti. 5. ayın ortasında Toluy güneyde görevini tamamlamıştı. Herat'ı 3 günde almıştı. Belh'i bir haftada fethetmişti. Babasının emriyle kuzeye döndü, kardeşlerine yardım etmeye geldi. Gürgenç kuşatması artık 5. ayına girmişti ve şehir inatla direniyordu. Savaşıyordu son nefesine kadar. Toluy geldiğinde yeni bir strateji getirildi. Daha sistematik, daha acımasız bir strateji. Şehirde Şeyh Necmettin Kübra diye bir adam vardı. 80 yaşlarında bir alimdi. Kübreviye tarikatının kurucusuydu. 10 binlerce mürit yetiştirmişti. Kuşatma başladığında müritleri ona yalvarmıştı. Şeyh Hazretleri, şehirden çıkın, güvenli bir yere gidin. Hayatınız çok değerli, ilminiz kaybolmamalı. Sizi Moğollar affetmez. Şeyh başını yavaşça sallamıştı. Gözlerinde sanki derin bir huzur ve kabul. Şarktan fitne ateşi geliyor. Gördüm rüyamda. Her tarafı yakacak. İslam dünyası yanacak. Bu kaçınılmaz kaderdir artık. Kazayı mübremdir. Dua bile gideremez bunu. Siz gidin evlatlarım, Horasan'a gidin, Bağdat'a gidin, hayatta kalın, ilmi yayın. Müritleri ağlayarak ayrılmışlardı. Bazıları gerçekten gitmişti. Bazıları şeyhle birlikte ölmek için kalmıştı. Cengiz Han kuşatmanın 4. ayında ona özel bir elçi göndermişti. Şehri terk et, sana zarar vermeyeceğim, saygı göstereceğim, istediğin yere gidebilirsin. Şeyh cevabı kısa ve netti. Şehir yanarken nasıl kaçarım, halkım ölürken nasıl giderim? Bunca yıl öğrettim sabır. Şimdi ben mi kaçacağım? Hayır, burada kalacağım, burada öleceğim. Allah'ın huzuruna buradan gideceğim. Hendekler sabırla ve yavaş yavaş doldurulacaktı. Esirler çalıştırıldı, toprak taşındı, taşlar döküldü. Haftalar sürdü ama sonunda hendekler doldu. Aynı zamanda nefti getirtildi. Siyah ve yapışkan bir sıvıydı bu. Hazar Denizi'nden geliyordu. Yangın çıkarmak için mükemmeldi. Söndürmek ise neredeyse imkansızdı. Nihayet son saldırı günü geldi. Hendekler doldurulmuş, yol açılmıştı. Moğollar dalgalar halinde surlara dayandı. Mancınıklar son şiddetiyle ateşledi. Bir gedik açıldı. Küçük ama yeterliydi. Neft içeri fırlatıldı. Ateşli oklar fırlatıldı. Şehir tutuştu. Savunucular son bir çaba gösterdi. Son bir direniş yaptı.
Sokaklarda, evlerde, çatılarda çarpıştılar. Şeyh Necmettin Kübra da müritlerinden geriye kalanlarla birlikte savaşa katıldı. Eline kılıcı aldı, sokaklara çıktı. Yaşına rağmen savaştı. Bir Moğol askeriyle karşılaştığında boğuştu. Adamın saçlarını yakaladı, tuttu. O sırada başka bir asker geldi. Kılıcını indirdi. Şeyh yere düştü. Şehit olduğunda o saçları tutuyordu. Elleri sımsıkı kapalıydı. Moğol askerler çekmeye çalıştılar. Açamadılar. Saçları kesmek zorunda kaldılar. O zaman ancak serbest kaldı asker. Şeyhin cesedi enkaz arasında kayboldu. Öyle çok ölü vardı ki bulmak imkansızdı. Ama sonradan Hankahı'nın yerinde defnedildiği söylendi. Gürgenç düştüğünde Moğollar şehre daldı ve tam bir yıkım başladı. Zanaatkarlar ayrıldı. 100.000'i aşkın insan Moğolistan'a sürüldü. Kadınlar ve çocuklar köle yapıldı. Erkekler katledildi. Şehir sistematik şekilde yağmalandı. Her ev arandı, her sandık açıldı. Sonra ateşe verildi. Neft kullanıldığı için yangın kontrol edilemez hale geldi. Her yeri sardı. Gürgenç bir hafta boyunca yandı. Dumanlar göğü kapkara etti. Kilometrelerce uzaktan görüldü. Tarihçi Cüveyni sonradan yazdı. Bu savaşta iki tarafın kaybettiği sayıyı bana söylediklerinde inanamadım. O yüzden yazmadım bile. 1221 yılının baharı biterken Harezm İmparatorluğu resmen tarihe karışmıştı. Sultan Alaaddin Muhammed batıya kaçmıştı aylardır. Cebe ve Sübedey onu takip ediyordu amansızca. Hazar Denizi kıyılarında, İran'ın kuzeyinde, Mazenderan dağlarında peşindeydi. Hemedan'da izini geçici olarak kaybettiler ama sultan çoktan Hazar Denizi'ndeki küçük bir adaya sığınmıştı. Orada yapayalnız, mahvolmuş, çaresiz, umutsuzca bekledi günlerini. Ailesi yakalanmıştı hepsi. Annesi Terken Hatun Moğolistan'a sürülmüştü alçaltılarak. Oğulları öldürülmüştü gözlerinin önünde. Kızları Moğol komutanlarına cariye olarak dağıtılmıştı. Muazzam bir imparatorluk yok olmuştu. Zengin şehirler kül olmuştu. Güçlü ordular yenilmişti. Aralık ayının soğuk bir gününde sultan o küçük adada öldü. Yalnız, hasta, kırık. Kimisi zehirlendi dedi dedikodu olarak, kimisi kederden kalbi durdu dedi acıyarak, kimisi sıtma hastalığından öldü dedi. Ama sonuç değişmedi hiç. Tarihin en büyük imparatorluklarından birinin son hükümdarı çaresizce bir adada, hiç kimsesi olmadan son nefesini verdi. Ardında sadece bir oğul kalmıştı hayatta. Celaleddin Harezmşah ve o genç prens babasının intikamını almaya, Moğollara karşı sonuna kadar savaşmaya yemin etmişti. Ama o başka bir hikaye, başka günlerin hikayesiydi. Cengiz Hanoğlu Cuci'ye tüm Harezm bölgesini verdi ödül olarak. Batı Sibirya topraklarını da ekledi cömertçe ve kuzey topraklarına idareci olarak gönderdi. Kendisi güneye döndü. Horasan'a, İran'a yeni şehirler bekliyordu. Merv zenginlikleriyle bekliyordu. Nişabur bekliyordu güzelliğiyle. Daha nice kan dökülecekti bu topraklarda. Daha nice gözyaşı akacaktı. Orta Asya artık tamamen Moğol toprağıydı. Fethedilmişti, yutulmuştu. Buhara kül olmuştu. Kalanlar rüzgarda savrulan toz olmuştu. Semerkant harabeydi. 100 yıl geçse de toparlanamayacak kadar yıkılmıştı. Gürgenç ise tamamen yok olmuştu. Haritalardan silinmişti. Varlığını hatırlatan tek şey ağızdan ağza anlatılan korku hikayeleri olacaktı. İpek yolunun en parlak incileri kararmıştı, kırılmıştı, kaybolmuştu. Medeniyet merkezleri, ilim yuvaları, sanat beşikleri tarihin karanlık sayfalarına gömülmüştü sonsuza dek. 100 yıl sonra bu topraklarda dolaşacak seyyahlar enkaz, taş yığınları, kemik tepeleri görecek. İbn Battuta Semerkant'ı ziyaret ettiğinde harabeler arasında ancak birkaç ev görecek, şaşkınlıkla inanamamışçasına kendine soracaktı. Buralar gerçekten bir zamanlar şehir miydi? Gerçekten buralarda insanlar yaşıyor muydu? Gerçekten burada bilim ve sanat vardı mı? Ve cevap verecek kimse kalmayacaktı. O günleri görenler çoktan ölmüş, toprağa karışmıştı. İlkbahar sona eriyordu yavaşça. Yaz geliyordu sıcağıyla.
Ama Orta Asya için artık mevsim fark etmiyordu hiç. Her mevsim kıştı. Toplumun kalbinde buz tutmuştu. Ruhlarda buz gibi soğuk esmişti. Moğol kasırgası durmuyor, yavaşlamıyor, aksine güçlenerek ilerliyordu. Güneyde yeni fırtınalar kopacak, Horasan'da yeni katliamlar yaşanacak, Acem diyarında yeni gözyaşları dökülecekti. Ve daha batıda, çok daha batıda, Avrupa bilmiyordu henüz ama fırtına oraya da ulaşacaktı er ya da geç. Gürgenç'in külleri soğumadan Toluy güneye döndü. Babası Cengiz Han Horasan'daydı. Belh ile Merv arasındaki Talekan'ı kuşatıyordu. 1220 yılının yazıydı. Hava sıcaktı. Toprak kuru ve çatlamıştı. Toluy ordusunu topladı. Yaklaşık 50.000 kişiydi. Çoğu Moğol süvarisi değildi artık. Türkler fethedilmiş Çin topraklarından toplanmışlar. Zorla alınmış esirler. Orduda 3.000 ateş makinesi, 300 mancınık, 700 mangonel, 4.000 kuşatma merdiveni. Toluy ilk olarak Tirmiz'e uğradı. Şehir kısa direnişten sonra teslim oldu. Ardından Belh'e yürüdü. Büyük ve kadim bir şehirdi. Ama garnizon zayıftı. Umut yoktu. Direnmek anlamsızdı. Şehir kapılarını açtı. Toluy içeri girdi. Yağma başladı ama katliam olmadı henüz. Merv bekliyordu. Merv. Doğu İslam dünyasının başkenti deniyordu buraya. Büyük Selçukluların eski payitahtıydı. Sultan Sencer'in türbesinin bulunduğu kutsal şehirdi. Halife Memun zamanında 9. yüzyılda İslam halifeliğinin başkenti olmuştu. Şehirde 10 büyük kütüphane, her birinde binlerce cilt, en büyük caminin kütüphanesinde tek başına 12.000 cilt bulunuyordu. Ömer Hayyam burada çalışmıştı yıllarca. Rasathaneyi kurmuştu. Yıldızları incelemişti. Ünlü şairler, müzisyenler, hekimler, matematikçiler, astronomlar buradan yetişmişti. Pers coğrafyacı İstahri yazmıştı bir zamanlar. Pers'in tüm ülkeleri içinde bu insanlar yetenekleri ve eğitimleriyle ünlüydüler. Yakut el-Hamevi kaydetmişti. Şehir ve yapıları bir günlük mesafeden bile görülebilir. Şehir o kadar büyüktü ki nüfusu 500.000 civarındaydı normal zamanlarda. Ama 1221 yılının Nisan'ında şehir mültecilerle dolup taşıyordu artık. Gürgenç'ten kaçanlar gelmişti. Buhara'dan kaçanlar sığınmıştı. Doğu Harezm'den göç edenler yerleşmişti. 700.000 insan, belki daha fazla. Kesin kimse bilmiyordu. Kargaşa hakimdi. Kayıt yoktu. Düzen kalmamıştı. Garnizon 2.000 kişiydi. Bunlar tecrübeli askerlerdi. Sultanın seçme birlikleriydi. İyi eğitilmişlerdi. İyi donatılmışlardı. Surlar 3 katlıydı. Birbiri içine geçmişti. En dıştaki sur 5 metre kalınlıktaydı. Şehrin banliyölerini koruyordu. İkincisi daha kalındı, daha sağlamdı. Üçüncüsü ise Soltangala surlarıydı. Şehrin merkezini koruyan devasa yapılardı. 8-9 metre yüksekliğindeydi. İçinde okçuların ok atabileceği odacıklar. Burçlar yükseliyordu, her 35 metrede bir at nalı şeklindeydi. Stratejik açılardan tasarlanmıştı. Şehir yüzyıllar boyunca tüm saldırıları püskürtmüştü. Hiçbir düşman bu surları aşamamıştı. Neden bu sefer farklı olsundu? Toluy sabırla 6 gün kuşatmayı sürdürdü. Mancınıklar taş attı ama surlar dayanıklıydı. 7. gün saldırı emri verildi. Binlerce asker surlara dayandı. Merdivenler dikildi, oklar yağdı. Garnizon cesurca karşılık verdi. Saldırıyı püskürttü. Toluy karşı saldırı bekliyordu. Tuzağı hazırlamıştı. Garnizon çıkış hareketi yaptı. Kapıları açıp Moğollara saldırdı. Ama sayı farkı çok fazlaydı. Stratejileri çok üstündü. Türk askerleri ezildi. Geri püskürtüldü. Şehre kaçmaya çalıştılar ama çoğu kapılara varmadan yok edildi. Şehir halkı artık anladı. Direniş anlamsızdı. Yardım gelmeyecekti. Mucize olmayacaktı. İleri gelenler toplandı. Vali çağrıldı. Kadılar danışıldı. Teslim olmak dışında çare yoktu. Bir heyet çıktı şehirden, beyaz bayrak taşıyarak, ellerini havada. Toluy onları soğuk bir yüzle karşıladı. Şartları dinledi. Kabul etti. "Şehri boşaltın.
Düz ovaya çıkın. Silahsız, eşyasız. Yaparsanız hayatta kalırsınız. Merv kapıları açıldı. Yüz binlerce insan yavaşça dışarı çıktı. Kadınlar, çocuklar, yaşlılar, erkekler. Ovaya yürüdüler. Güneşin altında beklediler. Toluy emrini verdiğinde Moğol askerleri ileri çıktı. Halkı ayırdı. Zanaatkarlar bir tarafa, genç erkekler bir tarafa, kadınlar bir tarafa, çocuklar bir tarafa, yaşlılar bir tarafa. Sonra zenginler çağrıldı, işkence edildi. Altın, gümüş, mücevherleri aradılar. Her türlü eziyeti uyguladılar. Paramparça ettiler insanları. Elde ettikleri her şeyi aldılar, sonra öldürdüler. Sıra halka geldiğinde güneş batmak üzereydi. Toluy bir emir daha verdi. Kısa ve kesindi. Her Moğol askeri 300 ila 400 kişiyi infaz edecekti. İşe Seras'tan getirilen Müslüman askerler başladı. Onlar Merv'den nefret ediyordu, hesaplaşmak istiyordu. Kılıçlar kalktı, düştü, kalktı, düştü. Çığlıklar yükseldi, sonra sessizlik çöktü. Güneş battığında Merv Ovası'nda yüz binlerce ceset yatıyordu. Bazı kaynaklar 1.300.000 dedi, bazıları daha az dedi. Ama sonuç değişmedi. İslam dünyasının kalbi o gün durdu. Sonra şehir ateş verildi. Sultan Sencer'in türbesi yakıldı, mezarı hazine aramak için kazıldı. Kütüphaneler alev aldı, 12.000 cilt kül oldu. Bu insanlar bize direndi, dediler. Hepsini öldürmeliyiz. Cengiz Han cesetlerin sayılmasını emretti. Rapor istedi, kayıt tutulmasını istedi. Merv bir daha asla eski haline dönemedi. Yüzyıllar geçse de toparlanamadı. 1788-9 yıllarında son kez yerle bir edildi. Halkı sürüldü. 1800'lere gelindiğinde Merv tamamen terk edilmişti. Issız bir harabeydi. Nişabur farklı bir hikayeydi. Orada kişisel bir hesap, kişisel bir acı, kişisel bir intikam. 1221 yılının ilk baharında Nişabur kuşatılıyordu. Şehir büyüktü, zengin bir ticaret merkeziydi. İpek yolunun önemli bir durağıydı. Cengiz Han'ın en sevdiği damadı Toguçar komutayı almıştı. Genç bir komutandı, yetenekliydi, hanın gözdesiydi. Kızı da yanındaydı. Babası savaşa götürmüştü onu. Zafer gösterisi olacaktı. Kuşatma sırasında bir gün Toguçar surlara yaklaştı. Mesafeyi ölçmek ya da bir zayıflık aramak için. Surların üstünde bir okçu, Nişaburlu sıradan bir askerdi. Adı bilinmiyordu. Ok gerkti, nişan aldı, bıraktı. Ok havada döndü, süzüldü. Toguçar'ın boynuna saplandı. Komutan attan düştü. Kan fışkırdı, nefesi kesildi. Saatler sürdü ama sonunda öldü. Genç komutan, hanın sevgili damadı, gelinin kocası. Kız babasına haber gönderdi, gözyaşlarıyla, öfkeyle. Babacığım, kocam öldü. Nişabur onu öldürdü. İntikam istiyorum. Hepsinin öldürülmesini istiyorum. Son kişisine, son canlısına kadar. Cengiz Han haberi aldığında hiçbir şey söylemedi uzun süre. Sonra başını kaldırdı, gözleri soğuktu, sesi düşüktü ama herkes duydu. Nişabur yok edilecek. Son kişisine, son hayvana, son canlısına kadar. Toluy görevi üstlendi. Oğul, kardeş olarak, komutan olarak 1221 yılının Nisan'ında Nişabur surlarına vardı. Şehir zaten teslim bayraklarını çekmişti. Direnmek istemiyordu. Kapıları açmaya hazırdı. Ama Toluy emri almıştı. Değişmezdi. Saldırı koptu. Surlar yıkıldı. Şehir düştü. Sonra sistem devreye girdi. Her mahalle tarandı. Her ev arandı. Her oda kontrol edildi. Kadınlar, erkekler, çocuklar, bebekler meydana toplandı. Yaşlılar, hastalar bulundu. Sonra hayvanlar, atlar, koyunlar, inekler, kediler, köpekler, her canlı. Katliam 3 gün 3 gece sürdü kesintisiz. Kasaplık değildi artık bu. Sistematik bir yok edişti. Planlanmış bir imhaydı. Kafa kesmek için özel ekipler oluşturuldu. Hızlı çalışacak gençler seçildi. Dinlenmeden çalışmaları emredildi. Vardiyalar organize edildi. Bir ekip yorulduğunda diğeri devreye girdi. Cengiz Han'ın kızı bizzat oradaydı. İzliyordu her şeyi. Cesetleri sayıyordu. İşlemi kontrol ediyordu.
Kafalarını istiyorum hepsinin. Piramidin yapılmasını istiyorum. Herkes görsün ne olduğunu. Herkes öğrensin damadımı öldürmenin bedelini. Emirler net ve kesin verildi. 10 gün boyunca çalışma devam etti. Piramitler yavaşça yükseldi. Erkeklerin kafaları şehrin doğusunda bir piramit oluşturdu. Kadınların kafaları başka bir piramit meydana getirdi batısında. Yoldan geçenler kilometrelerce uzaktan görebiliyordu bu piramitleri. Yaklaşınca dehşete düşüyordu. Kaçıp gidiyordu. Tarihçi Cüveyni yazdı sonradan. Nişabur ve çevresinde 1.747.000 kişi katledildi. İbn Esir yazdı. Hazreti Adem'den beri böyle bir felaket görülmemiştir. Rakamlar abartılıydı belki ama mesaj netti. Nişabur yok olmuştu. Cengiz Han güneye, Talekan'a devam etti kararlılıkla. Orada bekleyerek aylar harcadı. Şehir surların arkasında inatla direndi. Küçük bir şehirdi ama cesurdu. Savunanlar ölümden korkmuyordu. Toluy geldiğinde babası artık yorgundu. 60 yaşını geçmişti. Savaşlar onu yıpratmıştı. Ama birlikte şehri aldılar sonunda. Surları yıktılar. Garnizon yenildi. Ama Cengiz eskisi kadar sert değildi bu sefer. Yaşlanmış ya da yorulmuş olmalıydı. Katliam emri vermedi. 1220 yılının sıcak yazını Nahşep'te geçirdi. Bahçelerde dinlendi. Gölgelerde oturdu. Geçmişi düşündü. 4 yıldır savaşıyordu Harezm'de. Kaç şehir düşmüştü. Kaç insan ölmüştü. Kaç kütüphane yanmıştı. Sayısını bile unutmuştu artık. Sonra Tirmiz'e gitti. Büyük bir şehirdi. Zengin bir limandı. Şehir kapıları direnmeden açıldı. Teslim oldular. 1221 yılının baharında Ceyhun'u ordularıyla geçti. Nehir kabardı ama köprüler kuruldu. Askerler geçti. Belh'i fethetti. Kadim bir şehirdi. Buda'nın doğduğu yer deniyordu. Ama artık önemli değildi bunlar. Horasan tamamen artık fethedilmişti. Merv enkaz olarak düşmüştü. Nişabur tamamen yok olmuştu. Herat alınmıştı kolayca. Bel teslim olmuştu. Ama bir düşman hala kaçıyordu. Celaleddin Harezmşah, eski sultanın oğlu, tek hayatta kalan varis, son umut. Cengiz onu güneye doğru takip etti. Afganistan'a, Gazne'ye, Sind'e kadar. Genç Harezmşah gerçekten zeki bir komutandı. Ordusunu başarıyla toplamıştı. Moğollara karşı direniyordu. Hatta Pervan'da bir Moğol kuvvetini yenmişti. Bu Moğollar için küçük düşürücü olmuştu. Cengiz bu yenilgiye öfkelenmişti. Bizzat güneye yönelmişti. Indus Nehri kıyılarında yakaladı onu. 1221 yılının Kasım ayında, sonbaharın sonunda son büyük savaş yapıldı. Celaleddin bu savaşta yenildi. Ordusu dağıldı. Kaçmak zorunda kaldı. Nehre atladı atıyla birlikte. Çaresizce karşıya yüzdü. Hayatta kalmak için Hindistan'a kaçtı. Cengiz onu izlemedi. Yeter artık. Görev tamamlandı dedi. Harezmşahlar devleti sona ermişti resmen. İmparatorluk yıkılmıştı. İntikam alınmıştı. Cengiz yavaşça kuzeye döndü. Semerkant'a uğradı. Şehrin haline baktı. Valiler atadı. Oradan Taşkent'e geçti. 1223 yılının sıcak yazını orada geçirdi. Dinlendi. Toparlandı. 1224 yılında tüm Harezm topraklarını denetlemek için son kez dolaştı. Kontrol etti. Şehirlere valiler atadı. Halka kurallar koydu. 1225 yılında nihayet Moğolistan'a döndü. Karargahına, çadırına, evine, ailesine. 4 yıl sürmüştü bu sefer. 4 uzun yıl boyunca durmadan kan dökmüştü. Otrar düştü. İnalcuk erimiş gümüş içinde öldü. Buhara yandı. Kütüphaneleri kül oldu. Semerkant harabeydi artık. Asırlarca toparlanamayacaktı. Gürgenç yok oldu haritadan. Barajlar yıkıldı. Şehir sular altında kaldı. Merv sonsuza dek tarihe karıştı. 700 bin insan tek günde katledildi. Nişabur yeryüzünden silindi. Kafa piramitleri dikildi. Milyonlarca insan ölmüştü bu 4 yılda. Savaşta, kuşatmada, katliamda, açlıktan. İslam medeniyetinin onarılamaz şekilde kalbi parçalanmıştı. Kültür merkezleri kül olmuştu. Bilim yuvaları sonsuza dek yok olmuştu. Binlerce yıllık bilgi kaybolmuştu. Sayısız eser yanmıştı. Nadir el yazmaları yok olmuştu. Tarihçi Hamdullah Kazvini 100 yıl sonra dehşetle yazacaktı. Dünya 1000 yıl daha hiç zarar görmeden kalsa yine de Moğol istilasının zararlarını telafi edemez. Yara izleri sonsuza dek kalacak.
İbn Esir, olaylarla çağdaş olan büyük tarihçi, yazacaktı El Kamil'inde. Keşke annem beni doğurmasaydı da bu felaketi görmüş olmasaydım. Bu olayı yazmaktan yıllarca çekindim gerçekten. Kaleme almak istemedim. Ama sonunda kabul ettim. Tarihin şahidi olmak zorundayım. Adem'den beri, dünyanın yaratılışından bu yana böyle bir felaket yaşanmamıştır. Moğollar İslam diyarına girdiğinde her şey değişti. Hiçbir şey eskisi gibi olmadı. 100 yıl sonra İbn Battuta, ünlü seyyah ve gezgin, Merv'i ziyaret ettiğinde sadece harabeler, enkaz yığınları, taş tepeleri görecekti çevresinde. "Burası gerçekten şehir miydi bir zamanlar?" diye soracaktı kendi kendine hayretle. Gerçekten buralarda insanlar mı yaşıyordu? Gerçekten burada bilim ve sanat mı vardı? Kimse bu sorulara cevap vermeyecekti. O günleri görenler çoktan ölmüş, toprakla karışmış, unutulmuştu. Horasan tarihinin en karanlık sayfasını yaşıyordu o günlerde. Ama Moğol fırtınası durmuyor, yavaşlamıyordu hiç. Aksine güçlenerek ilerliyordu. Daha batıda Kafkasya fethedilmeyi bekliyordu. Karadeniz ötesi yağmalanmayı bekliyordu. Rus knezlikleri bekliyordu. Cebe ve Sübedey çoktan batıya keşif için yollanmıştı. Yeni topraklar buluyordu. Yeni düşmanları keşfediyordu. Ve 1223 yılında Kalka Irmağı'nda yeni bir savaş olacak, yeni bir zafer kazanılacak, yeni kanlar dökülecekti. Doğu İslam dünyası artık tamamen çaresizce diz çökmüştü. Ama Hristiyan dünyası henüz tehlikenin farkında değildi. Avrupa'da prensler birbirleriyle savaşıyordu hala. Papalar kral tayin ediyordu. Haçlı seferleri düzenleniyordu. Moğolları duymamışlardı bile, önemsemiyorlardı. Fırtına sessizce yaklaşıyor, karanlık yavaşça yayılıyordu. Tarih yeni bir sayfa açıyordu ve o sayfada kanla yazılacaktı. Gözyaşlarıyla ıslanacaktı. Cebe ve Sübedey 1220 yılının başında batıya yollanmışlardı. Sultan Muhammed'i takip etmek ve Hazar Denizi kıyılarını aramak için. 20 bin atlıydılar, seçme süvariler, Moğol ordusunun en iyileri. Hemedan'da izini kaybettiklerinde sultan çoktan küçük bir adaya sığınmıştı. Orada ölecekti. Ama Cebe ve Sübedey geri dönmedi. Cengiz Han'dan yeni emir gelmişti. "Batıya gidin, keşfedin, öğrenin, gücünüzü test edin." Kafkasya dağları önlerinde yükseliyordu devasa bir duvar gibi. Kar kaplı zirveler bulutlara değercesine gökyüzüne uzanıyordu. Geçilmez görünüyordu. 1221 yılının kışında bu dağları aşmaya karar verdiler. Başka yol yoktu. Batıya gitmek için Kafkasya'yı geçmek zorunluydu. Soğukla savaştılar günlerce. Fırtınalarla boğuştular. Atlar yoruldu. Askerler dondu. Bazıları yollarda kaldı. Ama Moğollar pes etmedi. Zorluklara alışkındılar. Bozkırda büyümüşlerdi. Dayanıklıydılar. Kafkasların güneyine, Gürcistan topraklarına indiklerinde farklı bir dünyayla karşılaştılar. Burası Hristiyan, zengin, güçlü bir krallıktı. Ünlü kraliçe Tamar'ın torunu Georgi tahttaydı şimdi. Ordular iyi eğitilmişti. Kaleler sağlamdı. Gürcüler Moğolları küçümsedi ilk başta. Bozkır'dan gelen göçebeler olarak gördüler. Ciddi tehdit saymadılar. Kunan Savaşı'nda feci şekilde yanıldılar. Gürcü ordusu cesurca savaştı. Ağır zırhlı şövalyeleri, deneyimli komutanları. Ama Moğol taktiği üstün, hareketliliği fazla, disiplini sıkıydı. Sahte geri çekilme yaptılar. Gürcüleri tuzağa çektiler. Çember içine aldılar. Katliam yapıldı. Gürcü ordusu dağıldı. Georgi zar zor canını kurtardı. Başkent Tiflis'e kaçtı. Moğollar takip etmedi. Zamanları yoktu. Batıda başka hedefler vardı. Kafkasların kuzeyine çıktıklarında 1222 yılının baharıydı artık. Önlerinde Deşti Kıpçak sonsuzca uzanıyordu. Bozkırlar üstüne bozkırlar, otlaklar üstüne otlaklar. Ufuk görünmüyordu. Burası asırlardır Kıpçakların yurduydu. Türk boylarının topraklarıydı. Güçlü ve organize bir konfederasyondu. Köten Kağan hüküm sürüyordu buralarda. Kalabalık bir ordusu vardı. Deneyimliydi.
Ama Moğollar daha deneyimliydi. Onlarca yıldır savaşıyorlardı. Hiç yenilmemişlerdi. 1222 yılının baharında Moğollar Kıpçak topraklarına girdi. İlk çarpışmalar küçük çaplıydı. Yoklama savaşlarıydı. Kıpçaklar güçlüydü ama Moğollar daha tecrübeli, daha organizeydi. Köten Kağan endişelendi. Yalnız başına yenemeyeceğini anladı. Bir karar aldı, zor bir karar. Ruslardan yardım isteyecekti. Kıpçaklar ile Ruslar arasında karmaşık bir ilişki vardı. Bazen dosttu, bazen düşmandı. Ama evlilik bağları, siyasi anlaşmalar. Köten Kağan'ın kızı Galiçya Prensi Mstislav'la evliydi. Kayınbirader idiler. Aceleyle elçiler gönderildi. Mesaj netti. Moğollar geldi. Eğer bize yardım etmezseniz yarın sizin kapınıza gelecekler. Rus knezlikleri toplandı, tartıştı, müzakere etti. Kiev Prensi Mstislav Romanovich, Galiçya Prensi Mstislav Mstislavich, Çernigov Prensi Mihail, Prens Daniil Romanovich. Karar verdiler, ittifak kuracaklardı. Kıpçakların haklı olduğunu düşündüler. Moğollar tehdit idi, durdurulmalıydı. Ancak Moğollar ilginç bir şekilde barış istedi. Elçi gönderdiler. Kıpçaklarla birlikte savaşmayın. Onlar bizim düşmanımız. Siz tarafsız kalın. Ama Rus prensleri elçileri dinlemedi. Öfkeyle reddetti. Daha kötüsü elçileri öldürdüler. Moğol geleneğine göre en ağır hakaretti bu. Affedilemezdi. Dinyeper Nehri kıyılarında, Vanagyan Adası yakınlarında Rus orduları toplandı 1223 yılının Mayıs ayının başlarında. Kiev'den birlikler gelmişti. Galiçya'da atlılar, Çernigov'dan piyadeler. Kıpçak atlılarıyla birleştiler. Devasa bir ordu oluşturdular. En az 40.000 kişi, belki daha fazla. Kimse kesin bilmiyordu. Moğolların kesinlikle 2 katı, belki 3 katı. Rus ordusunun elit gücü ağır zırhlı süvarilerdi. Birkaç düzineden binlere kadar çıkabiliyordu sayıları. Bunlar devamlı savaş tecrübesine sahip profesyonel askerlerdi. Hem bozkır taktiklerini hem Avrupa tarzı savaş tekniklerini iyi kullanıyorlardı. Kılıç, mızrak, savaş baltası, meç ve hançer kullanıyorlardı. Zincir zırhları, yüz maskeleri, atları bile zırhlıydı savaş zamanlarında. Daha genç olanlar okçu, hafif süvari olarak görev yapıyordu. Piyadeler kısa mızraklarını süngü gibi kullanıyordu. Kalkan, kılıç, yay ile donatılmışlardı. Kıpçaklarsa Batı Asya steplerinin ünlü savaşçılarıydı. Silahları Moğollara benziyordu. Savaş teknikleri de benzerdi. Çok iyi at biniyorlar, Tatar yayını ustalıkla kullanıyorlardı. Kılıçla beraber cirit ve mızrakla savaşıyorlardı. Zincir zırhlı yelekler, bazen miğferlerine ekli yüz maskeleri takıyorlardı. En ilginç özellikleri kadın savaşçılara sahip olmalarıydı. Orduda kadınlar önemli yer alıyordu, savaşıyorlardı. Rus Kıpçak ordusu kendine güveniyordu. Sayıca üstündü, kendi topraklarındaydı. Moraller yüksekti. Nehri geçtiler, batıya yürüdüler. Moğolları aradılar. İlk karşılaşma küçük çaplıydı. 1000 kişilik bir Moğol müfrezesi görüldü. Hamabek komutasındaydı. Saldırdılar hemen. Moğolları yendiler ve püskürttüler. Zafer kazandıklarını sandılar. Gurur duydular. Moral daha da yükseldi. Moğolları kovalamaya başladılar. 8 gün sürdü kovalamaca. 8 uzun gün. Moğollar hep öndeydi. Hep görüş mesafesindeydi. Ama yakalayamıyorlardı. Bazen durur gibi oluyordu. Sonra tekrar kaçıyordu. Rus Kıpçak ordusu yoruldu ama pes etmedi. Kazanacaklarına inanıyordu. 9. gün Kalka Irmağı'na vardılar. Küçük bir nehirdi. Azak denizine dökülüyordu. Prens Mstislav Mstislavich emir verdi. Nehri geçin, takibe devam ediyoruz. Hatay yapıyordu, büyük hata. Ordu 2'ye bölündü. Bir kısmı nehri geçti, bir kısmı geride kaldı. Aralarına su girdi. Koordinasyon kayboldu. 31 Mayıs 1223. Kalka ovalarına sabah erken saatlerde sis çökmüştü. Kalın bir sis göz gözü görmüyordu. Moğollar hazırdı. Planları netti. Cebe ve Sübedey komuta ediyordu. 20 yıldır savaşıyorlardı. Her tuzağı biliyorlardı. Rus Kıpçak ordusu siste ilerlemeye çalışıyordu. Düşman arıyordu. Aniden her yönden oklar yağmaya başladı.
Moğol okçuları dakikada 6 ok atabiliyordu. Hızlıydı, isabetliydi. Rus zırhlıları hedef bulmaya çalışıyordu ama kimseyi göremiyordu. Sadece oklar ve ölüm geliyordu. Kıpçaklar panikle kaçmaya başladı. Kendi ordularına çarptı. Kaos başladı. Rus süvarileri düzen kurmaya çalıştı ama artık çok geçti. Sis kalın idi. Komutanlar birbirini göremiyordu. Moğollar yavaşça çemberi daraltıyordu. Öğleye doğru sis dağılmaya başladı ama iş işten geçmişti. Moğollar her yandaydı. Çember tamamlanmıştı. 40 bin kişilik ordu parçalanmış, moralini yitirmiş, dağılmaya başlamıştı. Kalanlar nehre doğru kaçmaya çalıştı ama köprü yoktu. Geçiş zordu. Suda boğulanlar oldu. Kıyıda kılıçtan geçirilenler oldu. Akşama doğru savaş bitmişti. Moğollar kesin zafer kazandı. 2 katı büyük orduyu yendi. Binlerce Rus askeri öldü. Onlarca knez hayatını kaybetti. Güney Rusya'nın gücü kırıldı. 3 Rus prensi esir alındı. Kievli Mstislav, Çernigovlu Mihail, bir başkası daha. Moğol geleneği soyluların kanını akıtmayı günah sayıyordu ama cezalandırılmalıydılar. Cebe ve Sübedey bir karar verdi. Sembolik ama acımasız bir ceza. Prensler bir ahşap sandığa yerleştirildi. Sıkıca kapatıldı. Sandığın üzerine tahta bir platform kuruldu. Geniş bir platform. Moğol komutanları o platformun üzerinde zafer ziyafeti düzenledi. Yemek, şarap, şarkılar. Altlarında prensler eziliyordu yavaşça. Nefes alamıyorlardı. Çığlık atıyorlardı. Saatler sürdü ziyafet. Prensler boğularak, ezilerek öldü. Moğollar kan dökmemişti teknik olarak ama intikamlarını kesinlikle almıştı. Elçilerin öldürülmesinin bedeli ödenmişti. Savaştan sonra Cebe ve Sübedey daha da batıya ilerledi. Macaristan sınırlarına kadar Karpat dağlarını, Polonya topraklarını incelediler. Her yeri not ettiler. Her şehri, her kaleyi incelediler. Her geçidi, her nehri haritaya çizdiler. Keşif tamamlandı. Bilgi toplandı. Avrupa savunmasız görünüyordu. Knezlikler bölünmüştü. Ordular dağınıktı. Birlik yoktu. 1224 yılının baharında geri döndüler doğuya, Moğolistan'a, Cengiz Han'ın karargahına. 20 bin atlıyla çıkmışlardı. 15 bin atlıyla döndüler. 4 yıl sürdü sefer. Binlerce kilometre yol alındı. Onlarca savaş yapıldı. Ama görev tamamlandı. Bilgi toplandı. Batı'nın haritası çıkarıldı. Rapor sundular. Haritaları gösterdiler. Kentleri anlattılar. Batı zengin ama güçsüz. Altını, gümüşü, şehirleri büyük. Orduları çok dağınık, korkuları çok. Alınabilir, fethedilebilir. Cengiz Han sessizce dinledi. Başını salladı. Henüz zamanı değildi. Önce Çin'deki işler tamamlanmalıydı. Tangutlar cezalandırılmalıydı. Jin hanedanlığı tamamen yıkılmalıydı. Ama Batı unutulmadı. Hafızaya kaydedildi. 15 yıl sonra 1238 yılında Ögeday Han, Cengiz'in oğlu ve varisi Batı'ya büyük sefer başlatacak. Batu Han, Cüci'nin oğlu komuta edecek, Sübedey yaşlanmış ama hala güçlü danışman olacak. Rusya fethedilecek şehir şehir, Polonya yağmalanacak, Macaristan tamamen yıkılacak, Avrupa korkuyla titreyecek. Legnica'da savaş olacak, Mohi'de zafer kazanılacak. Ama o başka bir hikaye, başka günlerin dramı, başka bir anlatım. Kalka Savaşı bir uyarıydı ve bir işaretti. Moğollar Avrupa kapısına gelmişti. Güçlerini göstermişti. Ruslar dersini öğrenmişti. Kıpçaklar dağılmıştı. Ve artık güç dengesi değişmişti. Deşti Kıpçak'ta yeni bir çağ başlıyordu. Moğol çağı yaklaşıyordu. Cebe Noyan, savaştan sonra kısa süre içinde öldü. Bir Kıpçak oku yaralamıştı diyorlardı. Kimisi hastalıktan diyordu. Ama Sübedey yaşadı. Yıllar boyu savaştı. Yaşlanana kadar komuta etti. 70 yaşında bile at sırtında savaşıyordu. Tarihin en başarılı komutanlarından biri olabilirdi. Orta Asya'dan Doğu Avrupa'ya uzanan devasa topraklar artık Moğol gölgesindeydi. Çin fethedildi, Harezm yıkıldı, Horasan harabeydi, Kafkasya geçildi, Rusya denendi.
Cengiz Han'ın imparatorluğu Kore'den Ukrayna'ya, Pasifik Okyanusu'ndan Karadeniz'e uzanıyordu şimdi. Tarihin gördüğü en büyük kara imparatorluğuydu. Ama Cengiz Han yaşlanıyordu artık. 60 yaşını geçmişti. Saçları beyazlaşmıştı. Vücudu yorulmuştu. Onlarca yıldır savaşıyordu. At sırtında yaşıyordu, dinlenmemişti. Ama bir hesaplaşma daha, bir intikam daha alınmalıydı. Tangutlar Harezm seferinde ihanet etmişti. Sözünü tutmayıp yardım göndermemişti. Askeri reddetmişti. Bu affedilemezdi, unutulamazdı. Yaşlı Han son seferini yapacak, son intikamını alacaktı. Ve o yolculukta, o savaşta beklenmedik şekilde hayatı son bulacaktı. 1225 yılının sonbaharında Cengiz Han Karakurum'daydı. 63 yaşındaydı. Yorgun ama öfkeliydi. Harezm seferi bitmişti. Rusya keşfedilmişti. Oğulları geri dönmüştü. Ama bir hesap hala görülmedi, unutulmadı, affedilmedi. 1219 yılında Harezm seferine çıkmadan önce tüm itaatkar devletlerden yardım istemişti. Jin hanedanlığına elçi göndermişti. Karahıtay'a haber salmıştı. Tangut krallığına da asker talebi iletmişti. Batı Şia hanedanlığı Kansu bölgesinde hüküm sürüyordu. Tibet kökenli Budist bir krallıktı. Yıllardır Moğollara haraç veriyorlardı. Asker göndermek zorundaydılar. İtaat etmelilerdi. Ama cevap soğuk ve aşağılayıcı bir şekilde gelmişti. Tangut komutanı Aşa kibirle söylemişti. Cengiz Han bu kadar cılızsa, bu kadar zayıfsa, neden han olmak için bu kadar sıkıntı çekiyor? Eğer asker isteyecek kadar güçsüzse, liderlik hakkı yoktur. Elçiler bu sözleri Cengiz'e iletmişti. Han uzun süre sessiz kalmıştı. Sonra usulca söylemişti. Hatırlayacağım. Mutlaka hatırlayacağım. O zaman Harezm acil sorundu. Sultan Muhammed kaçıyordu. Şehirler alınmalıydı. Tangutlar bekleyebilirdi. Ama şimdi sıraları gelmişti. Unutulmamışlardı. Affedilmeyeceklerdi. 1226 yılının ilkbaharında ordu toplandı. Büyük bir ordu değildi. Cengiz yaşlanmıştı. Eşi Yesüy de yanında gelmişti. Belki son sefer olacaktı. Beraber olmak istiyorlardı. Yolda av düzenlendi. Moğol geleneğiydi. Savaş öncesi ruh hazırlığıydı. Cengiz at sürdü. Yılların eskitemediği becerileri gösterdi. Sonra bir kaza oldu. At şaşırdı. Cengiz düştü. Yaşlı vücudu toprağa çarptı ve karın bölgesi incinedi. Ayağa kalktı. Sanki bir şey olmamış gibi davrandı. Asla zayıflık göstermezdi. Ama gece ağrılar başladı. Şiddetli ve dayanılmaz ağrılar. Ateşi yükseldi. Terlemeye başladı. Titremeler aldı. Yesüy telaşlandı. Hekimleri çağırdı. Oğullarına haber gönderildi. Komutanlar toplandı. Han yaralandı. Durumu ciddi. Cengiz kararlılıkla emretti. Sefer devam edecek. Tangutlar cezalandırılacak. Benim sağlığım önemli değil. Yürüyüş sürdü ama artık hanı tahtrevanda taşıyorlardı. Ata binemiyordu. Ateşi düşmüyordu. Ağrılar geçmiyordu. Tangut şehirleri birer birer düştü. Her biri aynı kaderi paylaştı. Vuhlahay ilk olarak kuşatıldı. Surları mancınıklarla yıkıldı. Kapıları koçbaşlarıyla kırıldı. Şehir alındı. Halk meydana toplandı. Askerler silah bıraktı. Sonra kılıçlar çıktı. Katliam koptu. Kadın, erkek, çocuk ayırt edilmedi. Yaş fark etmedi. Merhamet gösterilmedi. Şehir sonra tamamen yakıldı. Kül oldu. Bir sonraki şehir, aynı süreç, aynı son, aynı dehşet. Cengiz'in öfkesi bu sefer de acımasızdı. Tüm seferlerden farklıydı. Buhara'da taktik, Merv'de gözdağı, Nişabur'da intikam. Ama Tangut seferinde sadece öfke, saf öfke, körüklenmiş öfke. İhaneti herkes görecek, bedeli herkes öğrenecek. Yeryüzünden silinecekler, izleri kalmayacak. Yol boyunca Budist tapınakları yıkıldı. Keşişler katledildi. Kutsal kitaplar yakıldı. Tangut kültürünün her izi imha edildi. Her eseri yok edildi. Sadece şehirler değil, medeniyet de öldürülüyordu. Sadece insanlar değil, tarih de siliniyordu. Başkent Yinchuan'a vardıklarında 1227'nin yaz aylarıydı. Hava sıcaktı. Büyük bir şehirdi burası. Tangut Krallığı'nın kalbi, kralın sarayı,
halkın umudu. 3 kat kalın surlar, 10.000'den fazla güçlü garnizon, 100 yıllık sağlam kale. Tangut kralı Şidurhu şehrin içindeydi. Kaçmamıştı. Direnmek istiyordu. Şerefle ölmeyi tercih ediyordu. Kuşatma ağır bir tempoda başladı. Uzun bir süreç olacaktı belli. Mancınıklar taş yağdırdı. Okçular olarını attı, askerler saldırdı. Ama surlar dayanıklıydı. Günler haftalar oldu. Yaz sonbaharın başına döndü. Cengiz'in durumu kötüleşiyordu her geçen gün. 8 gündür ateşi düşmüyordu hiç. 40 derecenin üstündeydi sürekli. Yemek yiyemiyordu artık. Su bile zor içiyordu. Gırtlağı kurumuştu. Vücudu zayıflamış, teni soluktu ve nefesi ağırlaşmıştı. Yesüy başında bekliyordu sabah akşam. Gözyaşları içinde alnını siliyordu. Oğulları geliyordu birer birer. Çağatay batıdan geldi. Ögeday doğudan, Toluy güneyden. Komutanlar tören yapıyordu sessizce. Bekliyordu otağın dışında. Herkes biliyordu gerçeği. Son yaklaşıyordu. Kaçınılmazdı. Ama kimse yüksek sesle söylemiyordu. Kimse kabul etmiyordu. Cengiz Han sanki ölümsüzdü. Sanki yenilmezdi. Sanki sonsuzdu. Ağustos'un 18'inde Cengiz Han mucize gibi son kez toparlandı. Biraz güç topladı. Biraz daha net konuşabildi. Oğullarını yanına çağırdı. Emirler verdi. Vasiyetini açıkladı. Sesi zayıf ve fısıltı gibiydi ama anlaşılırdı. İradesi kırılmamıştı. Zihni berraktı. Liderliği son anına kadar sürüyordu. Ölümümü kimse öğrenmeyecek. Hiç kimse. Dışarıya sızdırmayacaksınız. Ağlamayacaksınız. Yas tutmayacaksınız. Düşmanlar bilmeyecek. Tangut kralı teslim olduğunda, şehir kapıları açıldığında hepsini yok edeceksiniz. Kralı ileri gelenleri, halkı, hepsinin, son kişisine kadar. Çağatay sordu. Yasa işleri baba. Senin, yasayı sen uygulayacaksın. Adaleti sen sağlayacaksın. Ögeday sordu. Taht, baba. Senin, Kaan sen olacaksın. İmparatorluk senin elinde büyüyecek. Toluy sordu. Ordu, baba. Senin, askerleri sen idare edeceksin. Savaşları sen kazanacaksın. Sonra Cuci'nin adı anıldı. Babasından önce ölmüştü. Oğlu Batu'ya Batı verilsin. Rusya, Kıpçak, hepsi onun. Yeni imparatorluk kursun orada. Son olarak Moğolistan'a, doğuya dönüp baktı. Beni götürün oraya. Onon nehrine, Burhan Haldun Dağı'na, atalarımın yanına. Mezarımı gizleyin. Kimse nerede olduğunu bilmesin. Efsane, gizem olsun. Öyle daha güçlü olacağım. 25 Ağustos 1227. Cengiz Han son nefesini verdi. 65 yaşındaydı. 21 yıldır handı. Hiçbir savaşı kaybetmemişti. İmparatorluğu Pasifik'ten Karadeniz'e kadar uzanıyordu. Tarihin en büyük imparatorluğuydu. Ölüm gizlendi. Emir yerine getirildi. Ordu sanki bir şey olmamış gibi normal davrandı. Kuşatma sürdü. Tangut kralı birkaç gün sonra teslim bayrağını çekti. Kapıları açmaya razı oldu. Kralı otağa çağırdılar ama içeri almadılar. Sadece önünde durdurdular. Orada, o yerde hızlıca ve sessizce öldürüldü. Sonra ordu şehre girdi. Son emir yerine getirildi. Halk meydanlarda toplandı. Kralın ileri gelenleri getirildi. Katliam başladı. Durmadan sürdü. Kadınlar, çocuklar, yaşlılar, herkes. Hükümdar mezarları açıldı, yağmalandı. Tapınaklar yakıldı, kütüphaneler imha edildi. Tangut kültürü yok edildi. Tangut halkı silindi. Tarihçiler sonradan şunu yazdı. O günden sonra kaynaklarda Tangutlar hakkında bilgi yoktur. Sanki hiç var olmamışlardı. Cengiz Han'ın cenazesi gizlice Moğolistan'a taşındı. Yolda geçtikleri her köyde her yolcu öldürüldü. Sırrı korumak için, mezarın yerini gizlemek için. Onon Nehri kıyılarına vardıklarında Burhan Haldun Dağı'nda gizli bir yer, işaretsiz bir yer seçildi. Eski Türk geleneğiyle gömüldü. Atlarıyla, silahlarıyla, hazineleriyle birlikte. Mezarın üstü düzlendi. İz bırakılmadı. Ağaçlar dikildi. Doğa sahiplendi. Cenaze törenine katılanlar yemin etti. Hiç kimseye söylemeyeceklerdi. Bazıları sır kesin korunsun diye sonradan öldürüldü. 800 yıl geçti o günden bu yana. Yüzlerce araştırmacı mezarı aradı. Binlerce kazı yapıldı. Kimse bulamadı. Cengiz Han dediği gibi efsane oldu. Ölümden sonra da güçlü kaldı.
1229 yılında Ögeday Han kurultayda seçildi. Baba vasiyeti yerine getirildi. 2 yıl Moğollar hansız kalmıştı. Sessizce yas tutmuştu. Ama şimdi yeni lider, genç ve yetenekli, yeni hedefler sınırsız, yeni seferler planlanıyordu. Ögeday babasının işini sürdürdü. İmparatorluğu genişletti. Jin Hanedanlığı 1234 yılında tamamen yıkıldı. Çin'in kuzey kısmı alındı. Başkent Kaifeng düştü. Güneyde Song Hanedanlığı hala direniyordu. Ama onlar da zamanla düşecekti. Batu Han 1238 yılında büyük bir orduyla batıya yürüdü. Rus knezliklerini birer birer fethetti. Kiev'i 1240 yılında aldı. Ukrayna'yı ele geçirdi. Macaristan'a 1241'de ulaştı. Avrupa'yı sarstı. Hristiyan dünyasını korkuttu. Ancak bunlar başka bir videonun konusu. Cengiz Han'ın mirası böyle nesiller boyu sürdü. Oğulları seferler yaptı. Torunları ülkeler kurdu. Torunlarının torunları hanedanlar oluşturdu. Altın Orda Rus steplerinde kuruldu. Çağatay Hanlığı Orta Asya'da doğdu. İlhanlı Devleti İran'da oluştu. Yuan Hanedanlığı Çin'i yönetti. 200 yıl boyunca Moğol hanedanları dünyanın büyük kısmını kontrol etti. Ticaret yollarını işletti. Kültürleri birleştirdi. Ama hiçbiri Cengiz gibi olmadı. O kadar geniş toprak almadı hiçbiri. O kadar savaş kazanmadı. O kadar korku salamadı. Cengiz Han benzersizdi, eşsizdi. Tarihe Tanrı'nın kırbacı olarak geçti. Fatihlerin fatihi denildi. Okyanus hükümdar olarak anıldı. Milyonlarca insan onun yüzünden öldü. Yüzlerce şehir yok oldu. Medeniyetler harabeye döndü. Ama bir ulus da birleşti. Bir imparatorluk kuruldu. Tarih değişti. İyi miydi? Kötü müydü? Kahraman mıydı? Canavar mıydı? Cevabı yok. Her kültür onu farklı görür. Ama kesin bir gerçek var. Dünyayı değiştirdi. Tarihin akışını belirledi. Sonsuza dek izini bıraktı. Ve mezarı hala kayıp, gizemini koruyor, efsanesi yaşıyor. 1240 yılının baharında Avrupa uyanmadı. Doğudan haberler geliyordu. Kötü ve korkunç haberler. Macar kralı, 4. Bela perişandı. Ülkesi yanıyor, halkı ölüyor, şehirleri harabeydi. Legnica'da Polonyalılar yenilmişti. Mohi'de Macarlar ezilmişti. 1241'de sadece 2 gün arayla 2 büyük ordu dağıldı. Bela mektup yazdı Papa 4. Innocentius'a. Uzun bir mektup. Moğollar şeytanın kölesidir. Hristiyanlığı yok etmek ister. Macaristan düştü. Sıra tüm Avrupa'da. Haçlı seferi düzenleyin, bizi kurtarın. Papa okudu, düşündü, endişelendi. Ama yapacak bir şey yoktu. Kutsal Roma İmparatorluğu'yla savaşıyordu. 2. Frederick'i aforoz etmişti. 5 Haçlı seferi devam ediyordu. Sadece biri Moğollara karşıydı. Güç ve para yoktu. Papa yine de denedi. Giovanni da Pian del Carpini'yi 1245'te uzun bir yolculuğa, tehlikeli bir göreve gönderdi. Carpini Karakurum'a vardı. Yeni Han Güyük'le görüştü. Barış istedi. Hristiyanları kurtarması için yalvardı. Güyük'ün cevabı soğuk ve sertti. Papa bizzat Karakurum'a gelsin. Tüm Batı kralları gelsin, boyun eğsin. Aksi halde düşman sayarız. Carpini 1247'de hayal kırıklığıyla, korkuyla döndü. Rapor yazdı, gördüklerini anlattı. Avrupa okudu, titredi. Yüzyıllar geçti ama Moğol korkusu Avrupa'dan silinmedi. Tatar ve Moğol sözcüğü beddua oldu. Çocuklara Moğol gelir denilerek korku salındı. Haritalar o topraklar Moğolistan diye işaretlendi. Kabus ve efsane oldu. İslam dünyasında durum daha ağırdı, daha acı veriydi. Yara içlerindeydi, iz derin olmuştu. Toparlanamıyorlardı. İbn Esir, dönemin büyük tarihçisi, uzun süre yazmaktan çekinmişti. Sonunda cesaretini topladı. Keşke annem beni doğurmasaydı. Keşke bu felaketi görmeden ölseydim. Bu olayı yazmak istemiyorum ama tarihin şahidi olmalıyım. Hertz, Adem'den beri böyle felaket görülmemiştir. İbn Esir başka bir anekdot, çarpıcı bir anekdot yazdı. Bir Moğol askeri yolda bir adama rastlamış. "Bekle burada, kılıcımı alıp geliyorum," demiş.
Adam korkudan kıpırdayamamış, kaçamamış, bekleyip kalmış. Moğol dönmüş, adamı orada bulmuş, başını vurmuş. Moğol korkusu o kadar güçlüydü, akıl felç oluyordu. Gürcüler İbn Esir'e söylemişti, erken uyarı vermişti. Moğollar yenilmez, esir düşmez. Yenildikleri haberi gelirse inanmayın. Öldürüldükleri haberi gelirse inanabilirsiniz. Bir Moğol esiri tutmuşlar, kaçmasın diye bağlamışlar. Esir ilk fırsatta kendini atından atmış, başını taşlara vura vura intihar etmiş. İbn Esir'in anlattığı başka bir olayda 17 kişi yolda gidiyormuş. Bir Moğol süvarisi karşılarına çıkmış. Birbirinizi bağlayın demiş. Birbirlerini bağlamışlar, korku yüzünden direnememişler. Moğol hepsini tek tek öldürmüş. Tarihçi Cüveyni İran'da yazdı. Moğolların hizmetindeydi ama gerçeği saklayamadı. Merv'de sayılar o kadar büyüktü ki inanamadı, kaydetmedi bile. 1000 yıl geçse dünya bu zarardan toparlanamaz. Hamdullah Kazvini sonradan dedi. Kültür merkezi kayboldu. Buhara'nın kütüphanesi yandı. Merv'in 10 kütüphanesi kül oldu. Nişabur'un bilginleri öldürüldü. Ömer Hayyam'ın çalıştığı rasathane yıkıldı. Yüzyıllar süren birikim, eserler, el yazmaları bir gecede yok edildi. İslam bilimi gerileyemedi değil, felç oldu. Moğol istilası sonrası İslam dünyası hiçbir zaman toparlanamadı. 13. yüzyıl ortasında aldığı darbe öyle ağırdı ki ilim hayatı durdu, fikir hayatı dondu. 19. yüzyılda ancak diriliş hamleleri başladı. Ama eski parlaklığı bulunamadı. Çin Moğolları farklı değerlendirdi. Onlar için yabancı bir hanedan daha, başka hanedanlar da zaten gelmişti. Jin 1234'te yıkıldı. Song direndi ama sonunda düştü. Yuan hanedanlığı 1270'te kuruldu. Kubilay Han Pekin'de oturdu. Çin imparatoru oldu. Çinliler zamanla Moğolları sindirdi. Kültürüyle yuttu, medeniyetiyle eritti. 3 kuşak içinde Moğollar Çinlileşti. Dillerini unuttu. Geleneklerini terk etti. 1368'de Ming Hanedanlığı kuruldu. Yuan'ı devirdi, Moğolları kuzeye sürdü. Çin kendi döngüsüne döndü. Yabancı hanedan gelir gider, Çin kalıcıdır. Cengiz Han'ın mirası böyle dünyaya yayıldı. Kimi yerler unutamadı, kimi yerler affetmedi, kimi yerler sindirdi. Ama hiç kimse kayıtsız kalamadı. Tarihin akışını değiştirdi, dünya haritasını yeniden çizdi, güç dengesini alt üst etti. 1230 yıllarında Cengiz öldükten sonra oğulları işi sürdürdü. Ögeday Çin'i aldı, Batı Rusya'yı fethetti, Hülegü Bağdat'ı yaktı. 1258'de Abbasi halifeliği sona erdi, İslam'ın sembolik merkezi yıkıldı. 1260'da Ayn Calut'ta Memlükler Moğolları durdurdu. İlk kez bir ordu Moğolları yendi. Efsane kırıldı. Ama zarar çoktan olmuştu. Orta Asya harap olmuş, Acem diyarı yıkılmış, Rusya boyunduruk altındaydı. Avrupa şok geçirmiş, İslam dünyası çökmüş, Çin ele geçirilmişti. 3 kıta, 100 milyon insan Moğol gölgesi altındaydı. Moğollar tabii zamanla değişti. Bazıları İslamlaştı, İlhanlılar Müslüman oldu. Kimisi Hristiyanlaştı, Altın Orda'nın bir kolu kilise yaptı. Bazısı Budist kaldı. Doğu Moğolları eski inançlarını sürdürdü. Ama hepsi de zaman içinde dağıldı, güç kaybetti, tarihe karıştı. 15. yüzyılda Timur çıktı. Cengiz'in mirasını sahiplendi. İkinci Cengiz oldu. Ama o da geçti. 17. yüzyılda Babürlüler Hindistan'ı aldı. Moğol soyundandı. Ama onlar da eridi. 20. yüzyılda Moğol İmparatorluğu'nun torunu devletler bağımsızlığına kavuştu. Moğolistan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan. Ama imparatorluk günleri geçmişti. Görkemli dönem kapanmıştı. Cengiz Han'ın genetik mirası geriye kaldı. Biyolojik bir iz, DNA'ya kazınmış bir imza. Bilimsel araştırması şunu ortaya koydu. 16 milyon insan bugün onun genlerini taşıyor. Moğolistan'dan Avrupa'ya, Çin'den Orta Doğu'ya, Afrika'dan Amerika'ya bile bu miras yayılmış. Biyolojik bir imparatorluk bu. Genetik bir fetih, kan yoluyla süren bir hakimiyet.
Araştırmacılar Y kromozomunda özel bir işaret buldular. Bu işaret yaklaşık 900 yıl önce yaşamış bir erkekten gelmiş. Bu süper başarılı atanın kim olduğu sorusuna en mantıklı açıklama Cengiz Han'dı. Çünkü o zamanlar fethettiği şehirlerde birçok kadını himayesine almıştı. Oğulları da aynı yolu izlemişti, torunları da benzer davranmıştı. Genetik imparatorluk böyle kurulmuştu. Nesiller boyunca yayılmıştı. Bugün Moğolistan'da Cengiz Han kahramandır, kurucu babadır, ulusal semboldür. Başkent Ulan Batur'da devasa heykeli, paraların üstünde yüzü, bayraklarda adı. Çocuklar okullarda onu öğrenir. Gençler onunla gurur duyar. Yaşlılar onu sayar. Ama dünyaya sorsan, her ülke farklı der. Her kültür başka anlatır. Her halk ayrı hatırlar. Rusya der, canavar geldi bize. 300 yıl boyunduruk altında tuttular bizi. İran der, medeniyet yok edici. Bilim merkezlerimizi harap ettiler. Çin der, yabancı istilacı. Yuan hanedanlığı zorla geldi başımıza. Avrupa der, barbar akını, Haçlı seferleriyle bile durduramadık onları. Orta Asya der, hem kahraman hem canavar. Biz Türk'üz, o da Moğol'du. Kardeştik ama birbirimizi kırdık. İyi miydi, kötü müydü? Soru yanlış, cevap yok. Tarih ahlak dersi vermez. Tarih olan şeyi anlatır. Olmuş olanı kaydeder. Cengiz Han tarihi değiştirdi. Dünyayı şekillendirdi. İyi mi yaptı, kötü mü yaptı? Her kültür kendi cevabını verir. Ama tartışmasız bir gerçek var. İpek yolu Moğollarla açıldı, ticaret canlandı, kültürler karşılaştı. Çin'in barutunu Moğollar Avrupa'ya taşıdı. İpek, baharat, bilgi imparatorlukta dolaştı. Pax Mongolica dediler buna, Moğol barışı. 100 yıl bu barış sürdü, kıtalar birleşti, dünya küçüldü. Sonra her şey bitti. İmparatorluk dağıldı, barış sona erdi. Dünya eski kaosuna döndü. Ama geriye izi kaldı. Rusya'nın şekillenmesinde Moğol etkisi var. Osmanlı'nın çıkışında Moğol göçleri rol oynadı. Çin'in duvar örme geleneği Moğol korkusundan kaynaklandı. 700 yıl Cengiz'in ölümünden bu yana geçti. Mezarı hala bulunmadı, sır korundu, efsane yaşadı. Burhan Haldun da bir yerde yatıyor. Kimse nerede bilmiyor. Dediği gibi gizem oldu, efsane kaldı. Tarihte birçok fatih geldi geçti. İskender, Sezar, Napolyon. Ama hiçbiri Cengiz kadar geniş toprak almadı. O kadar uzun süre etkili olmadı. O kadar iz bırakmadı. Pasifik'ten Atlantik'e, Sibirya'dan Hindistan'a, tarihin en büyük imparatorluğu Moğollara aitti. Ve bugün 800 yıl sonra Cengiz Han hala konuşulur. Hakkında kitaplar yazılır, filmler çekilir, araştırmalar yapılır. Bazıları kahraman der, bazıları canavar der. Ama herkes adını bilir, herkes etkisini hatırlar. Belki de sorun buydu zaten. Unutulamazdı, görmezden gelinemezdi. Tarihi o kadar derinden etkilemişti ki silinmesi imkansızdı. Ona Tanrı'nın kırbacı denildi. Belki de gerçekten öyleydi. Tarihin kırbacı, değişimin kırbacı, dünyanın kırbacı.